Birinin o ani nişandan bahsederken söylediği gibi. Cuma akşamı oldu, değil mi? Ve birkaç hafta sonra, Bayan Archer'ın da belirttiği gibi. İnsanlar bu konuyu konuşurken, her şey artık farklı görünüyordu. Askerler bazen, bir denizcinin asla olamayacağı kadar batıl inançlıdır. Bir cuma akşamı limanını temizleyerek aşk hayatı yolculuğuna başlamak. Bu, içinde uğursuz bir yan taşırdı. Eğer mutlu adamın aniden alevler içinde kaldığı o talihsizlik olmasaydı, Bay Harold Willett, gerçekten ipotek edilmiş bir maaş hesabıyla görevine ve departman merkezine dönebilirdi. Ama o an, sırt üstü uzanmış, tüm sağ tarafı bir askı içinde yatıyordu. Lilian'ın o cuma akşamı nişanını, duyurulmuş, olarak tanımlaması adil değildi. Ama onun bu harika mutluluğunda hiçbir kusur bulamıyordu. Her şey mükemmeldi. Sadece göksel bir durumdu. Evlilikte ne veriyorlar ne de verilmiyor. Ki bu da belki, bizim alaycımızın dediği gibi, olaya çok daha fazla cennet sebebi oluyordu. Aslında bu durum, bir nişan olarak 4 gün sonra ortaya çıktı. Diğer ve eşit derecede önemli olaylar yaşandıktan sonra, biz sadece Lilian'ın bakış açısını aldık. Her şeyin bitmesi ve tamamen kapanması için, onun yaptığı gibi onları o bölümden ve tüm değerlendirmelerden çıkardık. Ama tabii ki zaman gerekiyordu. Willett'in şokun etkilerinden kurtulması, aklının başına gelmesi gerekiyordu. Bir, cübbe de nuit, kalıntısından daha az parça bir şeyle giyinmesi. Ve olan biteni fark edebileceği bir gün olması için zaman olmalıydı. İyi arkadaşımız Bayan Stannard'ın bir hamlesi vardı. Lilian'ın neler yaptığı ve onun için ne çektiği hakkında Bay Willett'in bilgilendirilmesini sağladığından akıllıca şüphe duyuyorum. Tabii ki Lilian'ın ihanete uğrattıklarını açıklamazsa ve sonra, onu görmesine ve teşekkür etmesine izin verilmesi için, çok doğru ifadelerle seçilmiş bir yalvarışı geldi. Bayan Archer da aynı derecede uygun bir çekingenlik gösterdiğinde, Willett itirafını yaptı. Annesi bile bunu erkeksi ve ikna edici bir şekilde kabul etti. Çünkü artık sevgilisinin kalbi gitmişti. Kaçınılmaz olanı önlemek için artık çok geçti. Bir anne gibi, sevgilisinin gözleriyle onda iyi olan her şeyi görmeye çalıştı. Ve orada, gerçekten çok fazla güzel şey vardı. Kocasına, hele ki Lilian'a. Bu örnek kişinin en erkeklik dışı ve yakışmaz davranışlarla en şiddetle suçlandığını duyduğunu hiç ima etmedi. Sonuçta Bay Case neydi ki? Sorumsuz bir sarhoş. Kızının mutluluğunun, bu parlak ve en şık genç askerde olduğunu gördü. Willett kesinlikle kariyerinde ve mesleğinde birçok üstünlük vaat ediyordu. Bu yüzden hemen generali razı etmek için çalışmaya başladı. Onu tüm kalbiyle seven biri vardı. Onun en iyisi, en cesuru, en sevgi dolu ve en samimi eşi olacağına inanıyordu. Hatta en bilgesi olmasaydı bile, öyle olabilirdi. Lilian'a kimse hiçbir şeyi inkar edemezdi. En iyi ipek kuşağını kendisi ve küçük şu oyun arkadaşı Vokvotayka 2 ayı için saklamıştı. Ta ki kalbini Harold Willett'e koca olarak koyduğu zamana kadar. Emredildiği gibi çöküp teslim olana kadar. Ama yaşlı askerin yüzünde garip bir ifade vardı. Willett'in elini tuttuğunda, gencin irkilmesi hafif bir tutuştan çok daha fazlasıydı. O, kutsanmış annesi gibi başka bir eş olacak, dedi Archer. Ona iyi ve sadık ol, Willett. Yapacağım, Allah yardım etsin, dedi Willett ciddi bir şekilde. En azından o an, bunu gerçekten ciddiye alıyordu. Yangın alarmından sonraki sabah, yemek yerinde garip ve küçük bir toplantı olmuştu. Ani bir olaydı. Willett'in stokları o bölümden önce zaten azalmıştı. Ve birkaç saat boyunca, tamamen gözden kayboldu. Bonner, Buckets, Briggs ve Strong. Böyle bir tartışmayı çıkarıp sonra, soldu, demesinin çok kadınsı bir davranış olduğunu düşünüyorlardı. Şimdi yardıma gelen Bentley, karakolda en çok tiksinilen adamdı. Verandaya bir torba patates gibi atıldı, dedi Bentley. Ve muhtemelen aşırı acı çekti. Yanıklar ve şok ise tam bir yanmaydı. Sonra, bekarların o beceriksiz tavırlarıyla, gözlerinde buldukları aydınlanmadan ve bunun ne anlama geldiğinden bahsetmeye başladılar. Henüz kimse, yaşlı adama Willett'in dükkandaki gecesini anlatmamıştı. Ve artık kimse bunu yapmayacaktı. Sessizlik, geçmişte kalmıştı. Willett bir hafta kadar sonra kalkacaktı. Belki de bu zorunlu dinlenme ve uzak kalma onun için daha iyiydi. Şimdi tabii ki, artık böyle şeyler olamazdı.
Tüm iyi özellikleri, muhtemelen geçici bir boş kayışıyla karşılaştırıldığında daha çok parlayacaktı. Ancak o zaman bile, Harris'in ne düşüneceğini merak ettiler. Ne söyleyeceğini tahmin etmeye çalıştılar. Buckets, sınıf arkadaşları arasında hiçbir sevgi olmadığını söylediğinde yanlış tahmin etmemişti. Buckets ve diğerleri, genç erkeklerin Lilian'ın zarafetine ve güzelliğine nasıl çekildiğini görmüştü. Onun o tatlı, kız gibi tazeliği bu kadar cazibesini kanıtlıyordu. Herkes, her zamanki gibi Harris'i görmeye gelmişti. Heyecandan biraz geri çekilmişti. Bu yüzden onu her zamankinden daha ciddi ve sessiz bulmuşlardı. Ama Lilian ve olasılıklar hakkında hiçbir şey söylemediler. Biliyordu. Strong onu geldiğinde görmüştü. Bakmış, bir an orada hareketsiz durmuştu. İşe yaramayacak kadar çalışamaz haldeydi. Ve yavaşça Bentley'nin çatısındaki odasına dönmüştü. Herkes biliyordu. Bu ilişkinin bir nişan olarak duyurulması 1-2 günden fazla sürmezdi. Ve herkes, Willett'in kendi yerlerinin çok daha ötesinde bir ödül kazandığını hissetse de. Ortada tebrik gibi bir şey yoktu. Ama dediğimiz gibi, garnizonun dikkatini çekmesi gereken başka önemli konular vardı. O akşam, gün batımından sadece 1 saat önce. İlk olay geldi. Case'in haftası bitmişti. Cumartesi öğlesinde, tam zamanında odasından çıktı. Küvet içinde yıkanmış, tıraş olmuştu. Sessizce masasına geçti. Sonra Bay Crane'ye dönerek postanın ne olduğunu sordu. "Posta yok," dedi Crane. "Bir haftadan fazla bir süredir kimse içeri girip çıkmadı." "Sanchez, Prescott'tan bir şey getirmedi mi?" Crane cevap verdi, "Sadece hayaletinden haberdar olmadı." "Bunu sen anlatmıştın." "Ben mi? Yani burada olmadı mı? Sana ne olduğunu söylemedi mi?" Ve Case'in gözleri, yine vahşi görünüyordu. "Ne oldu, Case? Aman tanrım, biliyorsan söyle," dedi Crane. Çünkü buradaki hiçbir annenin oğlu bir haftadır bir şey duymadı. Ve Sanchez hiç posta ayak basmadı. Tırnak işareti. "O zaman Bay Strong'u hemen çağır," dedi Case. Bir sandalyeye çöktü. Zayıflık ve zihinsel sıkıntının teri hemen alnında belirdi. Bu, Arizona'da nadir bir belirtiydi. Ve sonra, biri yardımcıyı çağırmak için direğe doğru koşarken, Case ellerini başına bastırdı. Alçak tavanlı, yarı karanlık odada yürümeye başladı. Crane ve Watts heyecanlı ve endişeliydi. Onu konuşmaya zorlayacaklardı. "Bekle," dedi Case. "Bekle, bana sadece 3 parmak ver." Viski hemen eline verildi. 2 yudum da içti. Hemen yanaklarına renk gelmeye başladı. O sırada, Strong aceleyle içeri girdi. "Bay Harris hala burada mı?" Ve o diğer örnek, "Bay Willett," diye sordu Case anında. "Neyse, bu da iyi. Peki süvariler hala dışarıda mı?" "Bu kötü. Onları burada istiyorum. Burada, söylüyorum size ve çabuk." "Beyler, bu bir dedikodu hikayesi değil. Maazatzal'da arkamızda yeterince apaçı var. Prescott ya da McDowell'den gelecek herkesi engellemek için bekliyorlar. 3 tarafı öldürdüler. Belki bir düzine asker. Prescott, Date Creek ve Sandy yollarını kestiler. Ulaşmaya çalışan her kuryeyi öldürdüler. General Crook'u bulup ona haber vermek için gönderilen koşucuları öldürdüler. Ama hepsinden daha kötüsü var. Burada Sierra Blancas'a, Delcey ve Eskiminzi'nin gruplarına ulaşmak istiyorlar. Neredeyse 800 kişi yapacaklar. Buraya gelip Turner ile karakol arasına girmek istiyorlar. Onu kanyonlarda yem etmek niyetindeler. Zaten çok sayıda ölü ve yaralı oldu. Ve sonra bize karşı dönecekler. "Bunu nereden mi bilebilirim?" diye sordu, heyecanlı bir çıkışla. "Sanchez bana söyledi." "Apache Sanchez, o koşucu." "Dün gece." "Hayır, bir gece önce." "Ya da öyle bir gece." "Tam burada diye düşündüm. Tam burada, hepinizin duyduğu yerde." Prescott'ta gerçeği söylediği için onun cezalandırılmasını emretmişler. Çavuşun onu boğa kırbacıyla kırbaçlama emri aldığını ve onu kırbaçlamaya çalışan adamı öldürdüğünü söyledi. "Yani duymadınız mı? Bilmiyor muydun? Onu görmediniz mi? Yoksa sarhoş olduğumu, rüya gördüğümü mü sanıyorsunuz?" "Tanrım, sarhoş ya da rüya gör, ne derseniz deyin, öyle." Bu yüzden Joe Sanchez ve diğerleri McDowell için hızla yola çıktı. Kalmaya korkuyorlardı. Apache, Delcey ve Skim'in geleceğini söylüyor. Elbette Sierra Blancalar katılsa da katılmasın, gelecekler. Tüm süvariler Black Mesa'da, Turner'ın birliği hariç. Şimdi sıra onlardadır. "Beni sarhoş, deli, ne isterseniz söyleyin. Ama generale söylediğimi iletin."
Ona adamakıllı dövüşmeye hazırlanmasını söyleyin. Ve görünüşe göre, muhasebeci Case'in gerçekten bir iç bilgisi vardı. Gün batımından bir saat sonra, gri saçlı komutan ile yaralı subaltern tekrar toplantıdaydı. Case'in bu tuhaf hikayesi tam olarak anlatıldı. Uyarımızı haklı çıkaracak fazlasıyla sebep var. Turner, dedi Harris. Beni bu gece Squadron Peak'e götürebilir misin? O hazırlıklar sırasında, eski tarz sarı ambulans, bir çift katır tarafından çekilerek Bentley'nin odasının önüne yanaştı. Harris dikkatlice araca alındı. General Strong ve Bonner ile birlikte, Tanrı'dan iyi dileklerde bulundu. Ona güvenli geçiş sözü ver, dedi komutan uzaklaşırken. Harris ise şapkasına dokunarak bunu onayladı. Briggs, 20 sağlam piyade askeriyle birlikte terk edilmiş çiftlikte onları bekliyordu. Doktor ve 2 görevli ona eşlik etti. Yol, neredeyse 4 mil boyunca kumlu düzlükler boyunca uzanıyordu. Sonra batıya, yamaçlara doğru ilerleyip dağ eteklerine ulaşıyordu. Küçük ve yıpranmış bir patika ise zirveye doğru kıvrılıyordu. Zirveye ulaşan yolun 2/3'ünde, katırlar sarsılan aracı çekmeyi başarabildi. Oradan sonrasını ise, yarım düzine güçlü kol üstlendi. Genç askeri sedye ile zirveye taşıdılar. Saat 11'i geçmişti. Ay hala Mogollon'un arkasındaydı. Gümüş renkli gökyüzüne karşı, 40 mil doğuya doğru siyah bir şekilde alçalıyordu. Zaten onları yönlendirecek kadar ışık vardı. Bir çavuş onları diz boyu kayalarla çevrili bir noktaya götürdü. Burası, geçmişte birçok sinyal ateşinin yandığı, küçük ve kararmış bir alandı. Adamlar tırmanışta topladıkları çam kozalaklarını ve ölü dalları oraya fırlattılar. Kıvılcım çakıldı, ateş yakıldı. Hepsi kayaların arasında çömelmiş ya da eğilmişti. Alevler yukarıya doğru sıçrarken, genç askerin sessiz emirlerini dinliyorlardı. O an, adeta komutan oydu. Şimdi her yerde nöbet tutun. Özellikle doğu ve güneydoğuda. Cevap almak 10 dakika sürebilir, belki bir düzine cevap gelebilir. Daha fazla yakıt gerekebilir. Yarım düzine karanlık karaltı, sessizce yamaçtan geri çekildi. Ve tüm adamlar bekleyip izlemeye başladı. Harris, bir kolu ve omzu hala bandajlı, açıkça zayıf bir haldeydi. Köşede katlanmış bir battaniyeye yaslanarak oturuyordu. Dalgın bir şekilde Briggs'i dinliyordu. 10, 12, 14 dakika geçti. Gümüşi parlaklık doğuya doğru, gökyüzüne daha da yayılıyordu. Uzak Mesa'nın tepesi göz kamaştırıcı beyazlıkla süzülüyordu ki. 2 ses aynı anda haykırdı. İşte buradasınız, efendim. Uzakta, güneydoğuda, Tonto Creek yönünde. Karanlığın içinde küçük bir kırmızı kıvılcım belirdi. Bir an sonra, daha solda bir başka kıvılcım daha çaktı. 20 dakika içinde, 3 tane ateş görünüyordu. 15 ila 20 mil arasında herhangi bir yerdeler, dedi Harris. Sinyal camıyla onları incelerken bunu söyledi. Ve, diye devam etti. Çok daha yakın birini arıyordum. İşte böyle, efendim, neredeyse tam karşılarında görünmüştü. Daha alçakta, doğrudan doğuda. O kadar yakındı ki, alevin dalgalanmasını neredeyse fark edebilecekti. 4. bir alev ortaya çıktı. İşte bu daha iyi oldu, dedi Harris. Şimdi battaniye, bana destek ver, onbaşı. Bununla birlikte, askerlerden birinin güçlü koluyla desteklenerek, sol elindeki battaniyeyi en yakın kayaya bastırdı. Briggs sağ eliyle karşı köşeyi tuttu. Ve bir sonraki anda, ateşlerin arasında yün bir perde sallandı. Şimdi, Briggs, kaldır. Gizli kırmızı gözün maskesi aniden açıldı. Doğuya doğru sertçe baktı. Aşağı, dedi. Karşı ateşe doğru yine karanlık çöktü. 2 kez daha yükseltilip indirildi. Sonra, 5 saniyelik bir duraklama. Sonra tekrar 2 kez. 32, dedi Harris. Tonyo'nun eski sinyali. Şimdi cevapları izle. Uzaktan olanlardan hiçbir iz gelmedi. Her birindeki fişek sabitti. Ama neredeyse anında, istenen yanıt geldi. Aniden kayboldu. Harris saniyelik aralıklarla düşük bir sesle saydı. 1, 2, 3. Sonra tekrar kırmızı parıltı geldi. Sadece bir anlığına. Sonra sadece 2 saniyeliğine karanlık oldu. Ve sonra tekrar ışık. Tonyo, dedi. Ve bu onun bana yaptığı arama. Şimdi Briggs, tekrar. Bu sefer yavaşça. Ve battaniye, çok yavaşça 2 kez kaldırılıp indirildi. Sonra 2 ya da 3 daha hızlı hareket geldi. Sonra alev özgürce konuştu. Artık tüm gözler Tonyo'nun meşalesindeydi. Onun hakkında kötü bir şey duyanlar. Şüphe edenler.
Karanlığın kilometrelerce ötesindeki o yolda, garip bir şekilde ona çekilmişlerdi. 2 kez, 3 kez yavaşça ışığı perdeyle kaplandı. Sonra bir an için daha net yandı. Ve sonra, aniden sönmeye başladı. Birkaç saniye içinde, yükseldiğinden çok daha hızlı bir şekilde, sinyal ateşi gözden kayboldu. Harris sessizce aşağı indi. "Hepsi bu," dedi. Ama doktor, en azından onun sesindeki o bastırılmış sevinci okuyabiliyordu. Sonra, etrafındaki hevesli gözlerde hem bir sorgu hem de hayal kırıklığı görünce, genç subay ekledi. "Anlıyor. Geliyor ya da birini gönderiyor." "Ona güvenli geçiş sözü verdin mi?" diye sordu Bentley. "Sormadı," diye cevap verdi Harris. 2 saat sonra, tekrar karakolda, güvendeydiler. Doktor, yorgun hastasını yatağına yerleştirmişti. Sargılarını ve bandajlarını yenilemiş, uyumayı denemesini istemişti. Ama Harris gülümsedi. "Çevirmem gerekecek," dedi. "Generalin Turner'a mesajı şu anda yazılıyor. Hadi bunu bitirelim." "Kesinlikle." Saat 1:30 civarında, 6 ve 7 numaralı nöbetçiler. Nöbetçi subayı için bir bağırtı kopardı. Biraz titreyen bir kızılderili kız, ofise götürüldü. Garnizonun yarısı, bu haberin Tonio'dan geldiğini biliyordu. General, habercinin elinden nazikçe tuttu. Yemekhanede yemek ve çikolata hazırdı ama kız başını salladı. "Kaptan Çayikuito," diye ısrar etti. Sonra hat boyunca yukarı götürüldü. Biraz çekinerek, küçülerek doktorun odasına götürüldü. Orada, Harris'i görünce hemen onun yatağına doğru bir adım attı. Diz çöktü. Yorgun elini tutup kendi başına koydu. Tonio'nun saygı duyduğu bu kişiye, takipçileri sadece körü körüne itaat edebiliyordu. Kendi diliyle sorulan o soruya, "Tonio nerede?" sorusuna yanıt verdi. "Ay'a doğru." Şimdi 2 el yüksekte. Tam yukarıda olduğunda, Pança tekrar ona ulaşabilir. "Tonio iyi mi?" "Tonio iyi. Ama başkaları Pança'yı getirdi. Askerlerin ateş etmekten korktuklarını söylüyorlar. Pança'nın dönüşünü bekliyorlar." Görünüşe göre, yüzlerdeki tüm o nezakete rağmen, kız hala beyaz adamdan korkuyordu. Ve gitmek istiyordu. "Onu o gönderdi, general," dedi Harris. "Şimdi Turner'a göndermek istediğin her şey gerçekleşecek. Tabii eğer Tonio bir saldırıda öldürülmezse." Ve böylece, beklenmedik yiyecekler ve hediyelerle birlikte, Turner'a kısa bir mesaj gönderildi. Tüm gücüyle acele etmesi istendi. Dağın o esmer, hızlı ayaklı kızı dereye geri götürüldü. Hafifçe, taştan taşa zıplayarak, doğuya doğru, gölgelerin arasında kayboldu. "Ve şimdi," dedi Harris, "Delçey ve Skimmons'in istedikleri zaman gelebilirler. Turner zamanında gelecek. Sonra, Tonio'yu tahmin edebilirsiniz." Ve bu, cumartesi gecesiydi. Daha doğrusu, pazar sabahı. Willet'in getirilmesinden beri henüz tam bir hafta bile olmamıştı. Yemin ederek, Tonio'nun ona kasıtlı olarak nişan aldığını gördüğünü söyleyip duruyordu. Oysa sadece atı vurulmuştu. Ve garnizon anlayışının o kaba kapsamı göz önüne alındığında, varsayım kanıtlarının tüm ağırlığı Apache'ye karşıydı. Ve daha fazlası, çok yakında gelecekti. Beklendiği gibi, Teğmen Harris, pazar sabahı inceleme zamanı geldiğinde biraz daha kötüydü. Ancak Bentley, tam dinlenmenin yakında onu toparlayacağını söyledi. Diğer ilginç hasta, Teğmen Willett ise buna göre daha iyiydi. Günün ilerleyen saatlerinde biraz oturacaktı. Denetim, tam kıyafet yerine, koltuk altında ve savaş kıyafetleriyle yapıldı. 2 bölükte 2 az bölük gibi görünüyordu. Nöbet görevi için yük o kadar ağırdı ki, şafaktan erken saatlerinden itibaren, güneydeki yardımcı ofisin ve geçit töreninin kuzey kenarındaki hastanenin üstünde gözetçiler konuşlandırılmıştı. Buckets onlar için bank, raf ve güneş gölgesi olan küçük bir ahşap platform inşa etmişti. Ve orada, sinyal hizmet gözlükleriyle, her yönde ıssız vahşi doğayı dost ya da düşman işareti aradılar. Bentley, Ville'de sabah ziyaretinden Bayan Stannard ile birlikte döndüğünde saat 11'di. "Ah, aşırı beslenmiş, eğitimsiz bir hayvanın hak ettiği kadar iyi gidiyor," dedi. Kadının yumuşak mavi gözlerindeki sorgulamaya yanıt olarak, "Hala bazı erkeklerin bu dünyamızda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. İşte Willett, henüz hak etmeden her iyi olanı alıyor. Ve ordunun sağladığı tüm iyiliği hak eden Harris, tüm ağır darbeleri ve gerilemeleri alıyor. İşte Willett, Tonio bir asi, düşman, casus ve hain," diyor. Harris ise onun kararlı ve sadık olduğuna inanıyor. Willett'in ona ateş ettiğini söylemesi yanlış olmalı.
Ve Apache'ler hakkında bildiğim ya da duyduğum her şey. Tüm kanıtlar bildiğim ya da duyduğum her şey. Tüm kanıtlar ezici bir şekilde Willett'in ifadesi lehine olsa da. Bu iki adamdan gördüklerimden sonra, Harris ile karar veriyorum. Bay Willett'in, yargısına güvenmiyor musun, diye sordu kadın. Bir an tereddüt etti. Sonra döndü ve ona dikçe baktı. Bay Willett'e güvenim yok. İşte bu kadar, Bayan Stannard. Orduda bu konuda kendime güvenebileceğim 10 kadın yok, ya da 5 kadın yok. Ama işlerin gidişatından memnun değilim. Sence onu takdir etmeyi öğrenecek mi? Öğrenmesi gerekmez. Her şeyi bir bakışta görmeli ve bu haksız kutsama için Tanrı'ya şükretmeli. Belki de öyledir, dedi kadın. Her zaman nazik, yardımsever ve umutlu bir sesle. Ona konuşma şekli çok güzel. Ve bu öğleden sonra onları görmek için sabırsızlanıyorum. Hangi kadın olmaz ki? Böyle bir zamanda, böyle koşullarda hangi adam en iyi halinde olmazdı ki? O taze, saf, zarif genç kalbin tutkulu sevgisini kazandığının farkı. Willett'in doğası kadar bencil bir doğayı bile heyecanlandırmaya yetti. En yüzeysel ruh, en kolay heyecanlandırılan ruhtur. Ve Lillian Archer'ın utangaç ama coşkulu gözlerindeki aşktan daha tatlı ne olabilirdi ki? Annesine yalvardığı gibi, o öğleden sonra adamın oturduğu karanlık odaya götürüldü. Ve adam, eski bir şövalye gibi. Kızın titreyen küçük elini aldı, eğilip öptü. Ben de diz çökerdim, diye mırıldandı. Annesi yanında, gözleri yaşlarla yüzen bir halde dururken. Kızaran yüze bakarken adamın kendi gözleri gerçek bir saygı, hayranlık, hatta sevgiyle doluydu. Derin sesi, kadının kulağına tatlı bir duyguyla doluydu. Cennet, Willett'ten daha güzel bir sevgili yaratmamıştı, demişti ünlü bir güzel. Bu yüzden çoğumuz dinlemeyi seviyoruz. Ama bu samimi, dürüst, deneyimsiz ikisi. Neredeyse çeyrek yüzyıl boyunca dürüst bir askerin aşkının güneş ışığında yaşamış tüm kalpli askeri. Eş ve hiç hayal bile edemeyen, bunun dışında bir aşkı bilmeyi düşünmemiş bu tatlı. Saf kalpli asker kız, Willett'in neredeyse etkileyici bir itirafını büyülenmiş şekilde dinlediler. Ve Bayan Archer'ın beslediği son şüphe ya da korku. Güneş ışığından önceki sabah sisi gibi kayboldu. Açıklıyorum, dedi Bayan Stannard'a, neredeyse Lillian kadar aşığım. Ve gerçekten öyle görünüyordu, muhtemelen öyle de olabilir ediyordu. Çünkü kraliçenin saray mensubu bile. Willett'in zarif aşkının kızın annesine yaptığı kadar büyük bir saygı duruşu ve incelik göstermemişti. Lillian için ise, kurak, esintisiz gün kokulu zefirlerle yumuşaktı. Adamsız hava, sayısız şarkı kuşunun melodisiyle heyecanlanıyordu. Çirkin çöl, zarif elinin okşamını, güzel ayağının baskısını arzulayan milyonlarca tomurcuk ve çiçekle dolu çiçeklerle doluydu. Yalnız küçük garnizonun güneşten yanmış meydanı. Etrafında esmer düşmanlar olmasına rağmen, dünyadan kopmuş. Parlak zırhlı kahraman şövalyeler ve danteller, güzellikler giymiş hanımlarla doluydu. Ve hepsi onun sadık tebaasıydı. Mutluluğunun tadını çıkarıyor, gülümsemeleriyle seviniyor. Ona saygı duruşu ve diz çökerek hizmet ediyordu. 3 kez kutsanmıştı. Güzel, sevgili bir kraliçeydi o. Tanrı, o harika haftada Peri Lillian kadar parlak ve mutlu bir kız yaratmadı. Tanrı'ya şükürler olsun ki bu kadar mutluydu. Çünkü bu mutluluk çok kısa olmalıydı. Bütün gün nöbetçiler göze çarpan mevzilerine tutundu. Pazar günü, ne bir alarm ne de bir gezinti olmadan geçti. Tüm pazar gecesi ve pazartesi gecesi boyunca, doğuya doğru havzanın karanlık derinliklerini, vadinin tek kesimlerini ve batıdaki yuvarlanan yükseklikleri taradılar. Squadron Peak'ten sinyal verildikten sonra, ikinci günün sabahı saat 9'du. Birden ofisin çatısından bir ses yükseldi, güneydoğuya duman işareti verin. Alm'deki tüm bardaklar bir dakika içinde yere indirildi. Garnizonun yarısı mesanın alt kenarında sıralandı. Ve tüm adamlar daha fazla haber bekliyordu. İşte tam o an, hastaneden gelen coşkulu bir haykırış yükseldi, duman cevap, batı. Ve orada, açıkça görünür bir şekilde, çam sakallı eteklerin arasında, küçük bulutlar halinde, tek tek ve belirgin. Gri beyaz kalın duman çelenkleri düz havaya doğru süzülüyordu. Maazatzal'ın bekleyen Apache'si, Sierra Ancha'nın karanlık yarıklarından gelen kardeşine işaret veriyordu. 1 saat sonra, tam 10 saat ofis saatinin spiraline vururken, kuzeybatıdaki düzlüklerde aniden 2 ateş sesi duyuldu. Ve nöbetçi 3 ve 4'ün tüfeklerinin koruması altında otlayan,
2 düz iğneyi bulmayan küçük at ve katır sürüsü. Topallayarak, ayaklarının izin verdiği hızda ve hiçbir çoban izi olmadan geldi. Savaş günlerinin gazisi olan numara 3, 50 kalibreli Springfield'ı ile sürdü. Günün topunu patlattı ve bağırdı, "Muhafız! Şirketlerinize katılın, adamlar," dedi general. Sakin bir tavırla. Çoğu adam, aceleyle gittiği bir şekilde hareketlendi. "Önce kuzey tarafı, Bonner," diye ekledi general, kaptan şefine aceleyle yaklaşırken. "Sanırım sürü bekçisine gizlice yaklaşmışlar. Seçilmiş atışları pitlere gönder. Verde yolunun batısındaki düzlüklerde. Kaya, ağaç veya sığınaktan tam 500 yard uzakta. Sadece kaktüs yığını, bal kabağı büyüklüğünde ya da kirli ot yığımı dışında." Küçük beyaz ve kahverengi bir yığın yatıyordu. Sığ bir hendekte, boş havaya tekme atan bir inek pony vardı. Bu, melez sürünün ve atının geriye kalanlarıydı. Süvarilerin çoğu gittikten sonra, çeyrek komutanı yerlerine elinden geldiğince süvari askerleri sağlamıştı. Ve gündüz vakti, nöbet hatlarının uzun tüfek atışı mesafesinde. Apaçiler yılan gibi karınları üzerinde kıvranmış. Görünmeden ve habersiz şekilde dışarı çıkmışlardı. 2 izleyiciden birini vurmuş, diğerini ise koşturmuşlardı. Çatışma hattı, dere yatağındaki söğüt ağaçları arasında titriyordu. Ve adam, öldürülmüş kardeşini eve taşımak için açık alana kovulmuştu. Sonra bir atış umuduyla ilk sırta kadar ilerlediler. Ve yok olan kabukların bir anlığıyla ödüllendirildiler. Yavaşça geri çekilerek, öğle saatlerine doğru Bonner. Genellikle nöbet hatlarının yaklaşık 50 yard dışında ve yaklaşma noktalarının görüşü mümkün olan her yerde, bir düzine tüfek çukuruna 2'şer adam yerleştirdi. Bunlardan ikisi dükkanın güneyindeki küçük tepelerde vardı. Ve burada Crane ve Co. tam güçlüydü. Her biri bir Henry tüfeği ve savaş modeli bir Colt'la donatılmıştı. Çavuş Clancy'nin neşeyle övdüğü gibi, bu adamlar, Bay Case Keeper Book olarak anılmıştı. Arkadaşları kadar güçlü ve her neyse de son derece soğukkanlıydılar. Crane, kendisinin ve adamlarının kaleyi korumaları için gönderilenler arasında sayılması gerektiğini savundu. Ve Bonner gülümseyerek bunu kabul etti. "Siz ikiniz birbirinizle oldukça iyi anlaşıyorsunuz," dedi Case ve Clancy'ye. "Sanırım seni oradan kazak olarak yapacağız," dedi. Ve dereye en yakın olan, güney yolunun büyük bir kısmını ve Söğütler boyunca uzanan patikayı kontrol eden, şimdi alaycı bir şekilde, hayalet yürüyüşü, olarak adlandırılan tümsekli bir yeri işaret etti. Bu alışılmadık bir görevdi, alışılmadık bir dağıtımdı. Ama ikisinin de ilgisini çekiyor gibiydi. Tehlike zamanlarında ve ön sıralarda. İnsanlar rütbeden çok itibarı düşünür. Clancy, arkasında Guinness Mill ve Gettysburg rekoru olan, korkusuz bir Apache dövüşçüsü olarak her yerde tanınıyordu. Case ise daha önce hiç yer aldığı bir yerde duyulmamıştı. Ancak kart odasındaki tek başarısı onu şaşırmadan damgalamıştı. Bu, sınır uzmanlarının dediğine göre, onun, cesur bir adam, olduğunu kanıtlıyordu. Clancy büyük kırmızı elini uzattı. "Benimle misin?" dedi. "Saygılarımla," dedi Case. "O zaman hadi, Pitkeeper," dedi Clancy. "Bookend Case'i geride bırakalım." General, o anda koşarak aşağı indi. Buckets'ın genel yararlı yaratıklarından birine binmiş, karakol savunucularının duruşunu izliyordu. O zamanlar alışılmadık olan sarmal şapkasının kenarından sertçe bakarak, göz kapaklarını kısarak, atanmış istasyona doğru gözlerini kısıyordu. "Orada ne var, Bonner?" diye sordu, kendini toparlarken. "Erin Goou'nun, pluribus bra, efendim, Derby'nin dediği gibi." "Kelt ve Casekeeper," diye ekledi kendi kendine. Clancy ve Case, sanki hiçbir satır faturası yüzünden kavga etmiş gibi dostça bir şekilde birlikte saldırıyorlar. "Tuhaf, o adam Case," dedi komutan düşünceli bir sesle. "Yüzü bazen beni rahatsız ediyor. Sanki onu daha önce görmüş ya da tanımış olmalıyım. Ama bana, Vancouver'a kendisinin ben o departmandan ayrıldıktan sonra geldiğini söylüyor." "Yine tamamen heteroseksüel mi?" Yeni kurbağa çıkarıcı gibi düz, general, ve, o ince uzağa hüzünle bakarak ekledi. "Lanet olası daha faydalı bir manzara. Hayalet sürü dalışı çok önemli değildi. Bir fikrim var ki, Case silahı da kullanabiliyor ve, şimdi başka bir alçak sesle, değersiz bir el oynayabiliyor." "Pekala," dedi Archer, etrafına bakarken. "Genellikle sadece askerleri göreve koymaya inanmıyorum ama.
Sabırla rahat duran ince piyade rütbesini incelerken, toplamda sadece bir düzine kişiydiler. Ve sonra Creyney ve onun saldırgan kuvvetine gülümsedi. Sadece 4 kişiydiler. Ama her biri 2 silah ve 5 kurşunla. Askerlerin tek silahına karşı yürüyen birer cephanelik gibiydiler. Kızılderili Savaşı'nda savaş dışı kişi yoktur. Her erkek, kadın ve çocuk savaşmak zorunda kalabilir. Yine de Archer hiçbir endişe hissetmedi. En azından 100 iyi ve gerçek adam karakolu korumak için kalmıştı. Ve bunların çoğu savaş deneyimi olan gaziydi. Savaş günlerinden beri Apache'ler, yeterince kuvvet ve cesaret göstererek bir garnizona saldırmamıştı. Yine de Archer, onların sayıca güçlerini, avlarına yaklaşma becerilerini, hızlı ayaklarını çok iyi biliyordu. Kolayca kaçabileceklerini fark ederlerse, karanlıkta karakola sürünerek ilerleyebileceklerini ve bir anda subayların odasına saldırabileceklerini biliyordu. Tek ihtiyaçları olan şey acele, kararlılık ve bir liderdi. Herkesi katledip, kışladaki adamlar kurtarmaya koşmadan önce derenin karşısına geçmek. Subaylar yemekhanesinde konuşmuşlardı. General, Bonner, Buckets ve diğerleri. 50 beyaz çaresiz kişinin bu başarıyı nasıl planlayıp başarabileceğini çözmüşlerdi. Söğüt ağaçlarının arasından vadiden yukarı çıkmak. Batı kıyısına sürünmek. 6 farklı takıma bölünmek ve her bir kameraya bir tane olmak hiç de hile olmazdı. Uykulu nöbetçinin direktine sürünmek. Onu çığlık atmadan ya da silahını doldurmadan önce oklarla vurmak. Sonra hepsi birlikte, pistoletleri ellerinde, bıçakları dişlerinde tutarak yamaç yukarı çıkmak. Ve kısıtsız evlere girip, yataklarında yatarken sakinleri katletmek. Kapılar, nadiren olan kapalı ya da sürgülü olsa bile, anında kırılabilirdi. Kibritler yollarını aydınlatırdı. Her şey anlatılacak kadar kısa sürede bitecekti. Ve muhtemelen 2 şey olmasaydı bu gerçekleşirdi. Apache'nin karanlıktan korkması. Ve olası bir yakın dövüş korkusu. Ama Delchey ve Eskimins'in tüm savaşçılarıyla birlikte, garnizonun 100 yiğidine karşı 500 yiğitle gelirlerse, bu korku bile yenilebilirdi. Ve pazartesi gün batımında, birçok Apache'nin vadinin 10 mil uzaklıktaki güneyinden geçtiği biliniyordu. Teleskop bunu göstermişti. Ve Turner tarafından tek bir kelime ya da işaret verilmemişti. Salı günü de bundan iyi bir haber getirmemişti. Sonra, Tonyo, birçok adamın söylediğine göre, onları yanlış oynamıştı. Tam saat 4'te Archer, gece için düzenlemeleri tamamlamıştı. Bayan Stannard, Bayan Archer ve Lillian ile birlikte. Onun odasının kuzey-west zemin katında yer alacaktı. Burası, bir saldırı durumunda uçan mermilere en az maruz kalan odaydı. Bayan Bennet ve Hamu Bey hastanede küçük bir odaya taşındı. Askerlerin eşleri ve çocukları, alarm durumunda kışlada toplanacaktı. Dış karakollar ve çukurlardaki adamlar alacakaranlıkta çift katlanacaktı. Bonner'ın ekibi bununla ilgilenecekti. Briggs ve arkadaşları ise direkte kolları üzerinde uyuyacaktı. Artık gün batımından sadece birkaç dakika kalmıştı. Başka bir gösteri gerçekleşmemişti. 6 mil yarıçapında tek bir Kızılderili bile görülmemişti. Birdenbire, bir ateş sesi geldi. Sonra 2 tane. Neredeyse birlikte. Sonra ise dere boyunca uzağa, küçük silahların hızlı bir çıtırtı ve püskürtme sesi duyuldu. "Aman tanrım," diye bağırdı Bonner, ofisteki gözcünün yanındaki bir tüneyinden. Case ve Clancy'ye açıldılar. Ve bu sadece bir başlangıçtı. Çünkü bir dakika içinde her yandan, batıdaki kayaların arasından, derenin karşısındaki kum tepelerinden, düzlüklerdeki küçük çalılık, ot ve kaktüs yığınlarından, dere yatağındaki söğüt ağaçlarının uzak perdelerinden, eğimli güneş ışığına beyaz kükürt dumanı fıskı saçıyordu. Ve günün azalmasının nabızsız havası, çevresini saran tüfek sesiyle aniden hareketlenip zonkladı. Ve sonra, Gazi'nin savunmasının bilgeliği ortaya çıktı. Düşmanların henüz çok azı eski usul lüpeli tüfeklerden başka bir silaha sahipti. Ve sahip oldukları çok az sayıda tüfek, 600 yarddan fazla etkili olabiliyordu. Daha iyi atışlarını binaların her yanından çok önde, tüfek çukurlarına yerleştirerek Archer, düşmanı kolayca mesafede tuttu. Tabii ki karakollarına, saldırmaya, cesaret edemeyeceklerdi. Sadece doğu tarafında, Mesa boyunca 300 metreden daha az mesafede çukurlar vardı. Ama burada, dere ötesinde kasvetli bir düzlük vardı. Minimum siper sağlıyordu ve neredeyse hiçbir kurşun bölgeye ulaşmak için herhangi bir yönden ıslık
Atmıyordu. Ara sıra kumlu yamaçtan küçük bir toz bulutu yükseliyordu. Ama bu bile kadınların sığınakta kalmasını gerektiriyordu. Ateş başladığında Lillian ve annesi, Willet'in yaslanan sandalyesinin yanında oturmuştu. Sonra Bayan Stannard onlara katıldı ve pencereler gölgelendi. Mesa kenarında jeneral ulaşan ilk kişilerden biri olarak. Yaralı subay Harris de oradaydı, elinde özgür tabancası vardı. İlk vol atışı, tek ve dağınık atışlarla yeniden doldurulurken, Kızılderili ateşi geldi. Eğer umut, yerli kulakların duymadığı bir sesle hayal kırıklığına uğratmak olsaydı. Apaçiler hayal kırıklığına mahkumdu. Spotsylvania ve Cold Harbor'un çarpışmasını duyan adamlar. 200 tüfek çekiminin bu zayıf çıtırtısına sadece güldüler. Sonra Springfield'lar kasıtlı bir cevap vermeye başladı. Sadece ara sıra bir atış yapıyorlardı. Çünkü çok nadiren bir sarık ucu bile ortaya çıkıyordu. Sonra güneş Maazatzal'ın altına inmiş, vadi gölgeye düşmüştü. Ve yaşlı Archer, hava koşullarından yıpranmış yüzünde kasvetli, eğlenceli bir gülümsemeyle duruyordu. Gözlerinde saha camı gibi bir dikkat vardı. Güneydeki karakollarını, ateşin en yoğun olduğu yeri taradı. Harris'i fark etmesi 1-2 saniye sürdü. Bunu yaptığında, hafif bir azarlama yapmak içindi. "Burada olmamalısın, evlat. Dinlenmene ihtiyacın var. Bu sadece eğlenceli." Ama hepsi eğlenceli değildi. Strom hemen mağazanın ötesinden gümbürtüyle geri geldi. Crane'nin Pinto ponisini ödünç almış ve güney karakollarını ziyaret etmişti. Pinto ise bir kurşunla vurulmuş. Zeki ve korkutucu karışımdan yarı telaşlıydı. Üstelik Strong'un dövüşçü yüzü kırmızı ve sinirliydi. Yavaş kalan poniyi yamaçta savururken geldi. "Delçey, efendim, kolay," dedi geniş bir selamla. Ve hepsi bu değil. Neredeyse meydan okuyan bir tavırla Harris'e bakıyordu. Harris tabancasını bırakmış ve dürbünüyle güneydoğuda, hala batan güneş ışınlarında parlayan açık, eğimli bir alana dikkatle bakıyordu. Orada olmaması gereken herkesten biri, 10 dakika önce o kayaların arasında duruyordu. Turner için gönderdiğimiz adam, General Tonio'nun kendisi. Sonra 2 adam, gri bıyıklı komutan ve öfkeli yardımcı. Sessiz, küçük subalterne döndü. O ise tavrını değiştirmeden ya da bardağını indirmeden orada duruyordu. "Duydun mu, Harris?" diye sordu Archer. Ve sakin bir saygı. Ama neredeyse sinir bozucu bir uzatma ile beklenmeyen cevap geldi. "Bunu kendim de bahsetmek üzereydim, efendim." Tonio kesinlikle oradaydı. Ve Turner da hemen arkasındaydı. "Kendin bak, efendim. Bak, gerçekten." Vadinin içine doğru yavaş bir şekilde ilerlerken. Hala 4 mil uzaklıkta, yarım süvari birliğinden oluşan uzun bir hat geldi. Destekler ve yedekler, arka tarafta yamaçta süslenmişti. "Turner, ateş etmek kadar kesin," dedi general. Ve, Tonio da rehberi olarak. Saldırı başladığı gibi, neredeyse aniden sona ermişti. Karanlık, vadinin üzerine çöktü. Apaçilerin tüm kalıntıları, alacakaranlıkla birlikte yok olup gitti. Yat borusu zamanı çoktan geçmişti. Aşağı akıntı karakollarındaki hevesli gözetçiler hala temkinli çatışma hattı boyunca boğuk toynak sesleri duyabiliyordu. Alçak tonlu komut sözleri fısıldanıyordu. Ve Turner yavaş geldi. Önce, acele etmeye gerek olmadığını görebiliyordu. İkincisi ise, yaralılarını koruması gerekiyordu. Bu yüzden acele etmeye yönelik her türlü itiraza karşı çıkıyordu. Sürekli ilerleyen bu diziyle karakola doğru ilerlediler. Ateş püskürten kum yığınları arasında, Kızılderililer sessizce dağ eteklerinin karanlığına kaydı. Kısa süre sonra, "Selam ve hoş geldin" çığlıkları kayaların arasında yankılandı. Turner'ın adamları, sağlam adımlarla geçitlere doğru ilerliyordu. Saat tam 10'du. Son yaralı, hızlı sulardan omuzlara alınmış ve hazır bekleyen hastaneye götürülmüştü. Bentley ve yardımcıları, yoğun bir şekilde çalışmaya başladılar. 6 adam ve 2 Hualpai keşifçisi. Büyük ölçüde, ağır yaralanmışlardı. 4'ü, Tonto Creek'ten toplanan fidanlar ve battaniyelerden yapılmış özel sedyelerle taşınmıştı. Arizona'da, adamlarımızın güneş gölgesi dışında hiçbir işe yaramayan barınak çadırları ya da çadırları vardı. Ve Turner ile birlikte, karakola ilk haber ulaştı. Kuryelerin Verde'den getirdiği gecikmiş hikayelerden beri zor durumda olan bir karakoldu burası. Turner, karşılanırken gördüğü selamın sıcaklığına biraz şaşırmış gibi görünüyordu. Onların bu kadar yakın ilişkili olduğunu pek bilmiyordu. Turner,
Raporlarla birlikte 2 koşucu göndermişti. İkisi de güvenle geri döndü. Tamam, dediler. Ama her yerde bolca Tonto var. Onlardan biri, daha ileri gitmeye cesaret edemediğini söyledi. Bu yüzden mesajını, Tonyo'ya vermişti. Birisi onu da yanına getirmişti. Üçüncüsü ise, Hualpa'yı 21 olduğunu tahmin ediyordu. Sonunda karakola ulaşmıştı. Çünkü bir Apache Mojave çocuğun, süvarileri çağıran mesajla birlikte Tonto Creek kampına gelmesinin üzerinden sadece 2 gece geçmişti. Şafakta yola çıktılar. Yaralılar ve her şeyle birlikte. Akşama doğru Tontolarla uzun mesafeli bir çatışma yaşadılar. Ertesi sabah bir kez daha savaştılar. Ancak hafif kayıplarla, yavaş ve istikrarlı bir şekilde ilerlediler. İkinci öğleden sonra, geç saatlerde bayrağı ve çatışmayı gördüler. Turner geri dönmekten memnundu. Çünkü görünüşe göre bu gerekliydi. Ama döner dönmez, tekrar yola çıkmak için sabırsızlandı. Duymamışlar mıydı? Mogol'unda büyük işler olmuştu. Yaşlı gri tilkinin kendisi savaş meydanına çıkmıştı. Whipple ve Sandy'den gelen tüm süvarilerle birlikte dışarıdaydı. Stannard da onlara katılmıştı. Savaşı bitirmek için Tonto topraklarını adil bir şekilde parçalıyorlardı. Peki bunu nasıl duymuştu? Koşuculardan, Apache Mojave'lerden, yani, Tonyo'nun insanlarından, Kvonahelka ve benzerlerinden bazıları, Tontoların arasında adeta bir, hayalet keçi, gibi ya da dolaşarak aralarında kalmayı başarmışlardı. Sadece buradaydı. ALMY civarında. Düşmanlar onlar için çok fazlaydı. Yani, Apache Mojave'ların diğerleri kadar düşmanca olduğunu bilmiyor muydun, diye sordu Archer. Apache Mojave'ler mi, diye bağırdı Turner. Yemek odasında kendisi için hazırlanan sıcak akşam yemeğinden başını hayranlıkla kaldırarak konuştu. General, onlarsız idare edemezdim. Bu bana hiç de öyle gelmiyor, dedi şef. Etrafındaki yüzlere destek arayarak baktı ve her birinde bu desteği buldu. Çünkü Harris çoktan yatağa götürülmüştü. Burada kuryelerimizi kovaladılar. Koşucuları engellediler. Ve bizzat, Tonyo'nun kendisi Willed'e ateş etti, atını öldürdü. Bir an için, Turner konuşamayacak kadar şaşırmıştı. Sessizlik. Aniden kapıdaki görevliye seslendi. O sırada yardımcının ofisinde bulunan çavuşunu göndermesini istedi. "Affedersiniz general," dedi. "Aşadığımız deneyimler göz önüne alındığında, bu inanılmaz görünüyor. Bazıları bize katıldı ve gece gündüz bizimle kaldı. Sonra kapıda sakallı, güneşte kavrulmuş bir yüz belirdi. Geyik derisinden bir av gömleği ve uzun apaçi taytları giymiş, sağlam bir adamdı bu." Turner seslendi, "Çavuş, Tonyo'yu buraya gönder ve onunla birlikte gel. Sen ve o birbirinizi anlıyor gibisiniz." "Tonyo gelmedi efendim. Yanında olan birkaç kişi de öyle. Geri kaldılar, onları Point'te bıraktılar." "Bıraktılar mı? Sorunun ne olduğunu biliyor musun?" "Hayır efendim. Ama asker açıkça utanmıştı. Anladığım kadarıyla. Tonyo kendisine güvenilmediğini düşünüyor. Big Chief bizzat gelene kadar içeri girmeyeceğini söylüyor." "General Krook'u kastediyor efendim." Bir an sessizlik oldu. Bu konuşma, adeta posta komutanının ağırlığını taşıyordu. Archer, önündeki deneyimli askeri dikkatle inceliyordu. Deneyimli subaylar, savaş kayıtları olan çavuşlara soru sorarken uzman görüşünün değerini iyi bilirdi. Turner'ın sağ kolu olan bu adam, alayda tanınmış, saygın bir askerdi. İçeriye, elinde şapkası ve dudaklarında, "Efendim," sözüyle girmişti. "Çavuş Malloy," dedi Archer. "Tonyo size, neden kendisine güvenilmediğini söyledi mi?" "Sanırım anlatmaya çalışıyordu efendim. Ama ben onun dilinde yeniyim. İşaret dili konusunda da pek iyi değilim. Yine de, Mayo'yun kabul etmek istediğinden ya da söylemeye cesaret edeceğinden çok daha fazlasını anladığı belliydi. Saat çok geç olmuştu. Gün uzun ve zorluydu. Ateş altında geçen birkaç saat boyunca gösterdikleri rahatlığa rağmen, Camp ALMY personeli, hem subaylar hem de askerler, neredeyse bir hafta boyunca gece gündüz canını dişine takmıştı. Şimdi hepsi yatmaya hazırdı. Ancak Archer ve yanındakiler, Çavuş Mayo'yun çok önemli bir tanık olduğuna inanıyorlardı. O, Teğmen Harris'ten bile daha iyi bir şekilde Tonyo'nun bu benzersiz ve açıklanamaz davranışına ışık tutabilirdi. Aralarında ona inanmayan kimse yoktu. Harris'in yokluğunda Willett, Tonyo'nun hem atını hem de kendisini deviren o kurşunu sıkarken, kasıtlı olarak nişan aldığını gördüğünü söylemekten tereddüt etmemişti.
Bu durum, Tonyo'nun sadakatinden şüphe duymaları için fazlasıyla yeterliydi. Eksik olan tek bir şey vardı. Bu cinayet ve ihanet girişimi için bir motivasyon. Bir açıklama. Çavuş Malloy ise isteksiz bir tanıktı. Bu yüzden sorgulama daha da ısrarcı olmalıydı. Archer, bir an düşündükten sonra tekrar konuştu. Çavuş, sanırım bir izlenim edindiniz. Bundan faydalanmak isterim. Teğmen Harris'in ona güvenmediğini mi kastetti? Hayır efendim. Bu konuda çavuş tamamen kendinden emindi. Özellikle herhangi birinden bahsetti mi? Anladığım kadarıyla, generalden başlayarak, tüm görevlilerin ona güvenmediğini düşündüğünü hissettim. Ve bu ikisi, onlar kimdi? Kaptan Stannard efendim, ve Kaptan Turner. Anlıyorum, dedi Archer ciddi bir ses tonuyla. Şimdi söyler misiniz? Onun bu hassasiyetini açıklayacak bir şey yapıldı mı ya da söylendi mi? Malloy tereddüt etti. Generalim umarım anlıyordur. Sadece izlenimlerime dayanarak cevap veriyorum. Onun ne demek istediği konusunda ben yanılıyor olabilirim. O da olaydaki subayın niyeti konusunda yanılmış olabilir. O zaman bir olay yaşandı, öyle mi? Ne zaman ve nerede? Loş ışıklı yemekhanede, etkileyici bir sessizlik hüküm sürüyordu. Doğaçlama kurulmuş konsey masanın etrafında oturuyordu. Turner ise doyurucu akşam yemeğinin kalıntılarıyla masanın diğer ucundaydı. Oradaki herkes, sonunda, Tonyo'nun ikiyüzlülüğünün arkasındaki sırrın çözüleceğini hissediyordu. Cevap kolayca geldi. Ben Nets Ranch'te efendim. O gece, çiftliğin yakıldığı gece. Neden? Orada ne oldu? Archer açıkça şaşırmıştı. Tonyo, kendi halkının önünde aşağılandığını söyledi efendim. Yalancı olarak adlandırılmış. Ve yüzüne eldivenle vurulmuş. Vurulmuş mu? Tonyo mu? Bir şef ve bir şefin oğlu. Aslında, şefler soyundan gelen biri. Neden? Hangi adam bunu yapacak kadar deli olabilir ki? Cevapta hafif bir hiciv, belki bir parça mizah ve olası bir kötü niyet şüphesi gizliydi. Ancak eski ordunun geleneklerine ve isimlerine aşina olan herkes, çavuşun tamamen haklı olduğunu çok iyi biliyordu. Saygı ve pişmanlık, hem ses tonunda hem de kelimelerinde iç içe geçmişti. Çünkü Malloy, farkında olmadan, Tonyo'nun suçunun ardındaki o eksik sebebi ortaya koyuvermişti. Sıradan askerlerden biri değildi efendim. Teğmen Willett'ti. Sonra, bir an için derin bir sessizlik daha oldu. Bonner, Briggs ve Strong hızlıca bakıştılar. Archer'ın belirgin, net yüz hatları daha da gerildi. Sonra sandalyesini çevirip, doğrudan çavuşa döndü. Bu durum nasıl ortaya çıktı? Detayları açıkladı mı? Tonyo, Teğmen Harris ile gitmek istediğini ve gitmesi gerektiğini söylemiş. Teğmen onun şefiydi çünkü. Teğmen Willett ise, anladığım kadarıyla bunu yasaklamış ve ona kalmasını emretmiş. Ayrıca Teğmen Harris'i, bu emri açıklaması için bizzat ikna etmek zorunda kalmışlar ki Tonyo itaat etsin. Sonra, Tonyo, Teğmen'in ona bir şey yapmasını emrettiğini söylüyor. Ne olduğunu tam anlayamadım. Tonyo, Teğmen Willett'e mokasen izlerine basmamasını söylemiş. Teğmen ise kesinlikle onu anlayamamış olmalı. Çünkü çok sinirlenmiş ve, ama gerçekten de generalim, anlattığımdan daha fazlası var. Ama Archer'ın soracak son bir sorusu daha vardı. Ve sordu da. Soru cevaplanınca konsey dağıldı. Tonyo'nun intikam girişimini onaylayan yoktu. Ama artık herkes şaşkın bir şekilde gerçeğe inanıyordu. Peki, Tonyo sana sonradan olanları anlattı mı? Teğmen Willett'e ateş açma girişiminden bahsetti mi? Tırnak işareti. Buna dair tek bir kelime ya da işaret bile etmedi efendim. Yine de, Archer'ın ekibine sahada mesaj taşıyan ve güvenli geçiş sağlayanlar. Yine, Tonyo'nun adamlarıydı. Bu inancı koruyorlardı. Her şey, Archer'ın ve oradaki subayların anlayış sınırlarının ötesindeydi. Orada, Kızılderilileri en iyi şekilde tanıyan o, gri tilki, yoktu. Açık sözlü, dürüst, büyük şef Jake de yoktu. Alt rezervasyondan, Camp Apache ve San Carlos'tan korkmayan o efsanevi asker lider yanlarında değildi. Gri tilkinin sırtını yasladığı, düşmanların korktuğu, dostlarının güvendiği ve tüm sınır askerlerinin, ister sivil olsun ister asker, adına yemin ettiği o adam. Eğer o burada olsaydı, her şeyi tahmin edebilirlerdi. Açık sözlü yaşlı Stannard bile orada olsaydı. Bu sinir bozucu ve kasvetli soruya biraz ışık tutabilirdi. Ama o gece, tüm ALMY kampında bu gerçeklerin çoğunu bilen tek bir subay vardı. Tonyo'yu çok iyi tanıyan ve ona karşı duyduğu kısa süreli şüpheden derin bir pişmanlık duyan bir
Subay, eğer bilseydi, Kaptan Turner'a verilen o emri 1 saat içinde durdururdu. O emir ne miydi? Çavuş Mayo'yu bir düzine adamla göndermek. Kıyı şeridi düşman Apache'lerden temizlenir temizlemez, Tonio'yu nerede olursa olsun yakalamak. Onu bağlı bir esir olarak ele geçirmek ve eğer kaçmaya çalışırsa, vurmak. Camp Almi'yi, tarif edilemez bir huzur atmosferi çevreliyordu. Son zamanlarda mahalleyi istila eden Kızılderililer, sanki o yüksek dağlara çekilmiş. Gözden kaybolmuş gibiydi. Turner, küçük keşif gruplarını büyük bir dikkatle görevlendirmişti. Onları batıdaki eteklere ve derenin karşısındaki engebeli doğu arazilerine doğru sürmüştü. Diğerleri ise zirveye tırmanmıştı. Amaçları, etrafı gözetleyip bir sinyal dumanı ya da yangın izi aramaktı. Bir başka grupta ölü adamın kanonuna doğru vadiyi keşfe çıkmış. Ardından Bennett üzerinden geri dönmüştü. Fakat tek bir mokasen izine bile rastlayamamışlardı. Apache Mohawk'lar bile, sanki bir anda mahalleden çekilip gitmişti. Malloy ve seçilmiş 10 kişisi ise hala dışarıdaydı. Aldıkları emirlerin onları birkaç gün daha uzak tutabileceğine dair bir söylenti yayılmıştı. Bu yüzden, yokluklarının uzaması kimsede bir endişe yaratmıyordu. Bir hafta daha sona yaklaşıyordu. Uzak kuzeydoğudan, Stannard'dan gelen raporları taşıyan Hualpai adında bir koşucu çıka geldi. General Kruuk ve kuzeydeki kamp ile karakollardan gelen yoldaşlarıyla birlikteydi. Ellerinde bol miktarda erzak vardı. Tontosları dağıtmış, geri çekilmeye zorlamışlardı. Hatta bazı Skuev ve Papuuzları esir almışlardı. Bunlar, generale bile Bennett çocuklarının nerede saklandığını bilmediklerini yeminle ilan etmişlerdi. General, yukarı San Carlos'tan çıkan kolonla buluşmak için Black Mesa boyunca güneye doğru ilerlemeyi planlıyordu. Bu kolon, yukarıda bahsedilen, Büyük Şef Jake, komutasındaydı. Ve birlikte, çocukları bulmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlıydılar. Stannard, güzel eşi için bir mektup eklemişti. Mektubun sonuna, Archer ile birlikte 3B üzerinde çokça düşündükleri bir not iliştirmişti. Keşke Harris ve Tonio yanımızda olsaydı. Umarım iyi gidiyorlardır. General ikisini de tanımak ve onlarla tanışmak için sabırsızlanıyor. Ancak Harris, hiç de iyi değildi. İyileşme süreci kesintiye uğramış, bedeni iyice zayıf düşmüştü. Gördüğümüz gibi, bir insanın kalbi ve ruhu böylesine ağrırken, bedenen gelişmesi zaten mümkün olamazdı. Ve Harris'in kalbi de, ruhu da büyük bir acı içindeydi. Elbette yatağından kalkıp oturabiliyordu. Ama acı çektiği dışarıdan bakıldığında bile açıkça görülüyordu. Bayan Stannard, bilge bir kadın olarak davanın ne olduğunu bildiğine inanıyor ve sessiz kalmayı tercih ediyordu. Doktor Bentley ise, sebep hakkında bir şeyler bildiğine inandığı halde, o kadar da bilgece davranmıyordu. Doktor, hastanedeki hastalar ve bu genç şövalye arasında mekik dokuyor, yoğun bir mesai harcıyordu. Bayan Bennett ise hiç tam olarak iyileşmemişti. Ama en azından, çektiği acının şiddeti biraz olsun hafiflemişti. Bazen neredeyse sersemlemiş gibi görünüyordu. Bayan Stannard, genç kızın ağıtlarından yorgun düşüp ona gizlice afyon verip vermediğini merak etmeye başlamıştı. Bayan Archer'ın ziyaretleri ise artık daha seyrekti. Çünkü uzun saatler boyunca Lillian ve sakat kahramanıyla birlikte oturmak zorunda kalıyordu. Ama şimdi, o kahraman nihayet verandaya çıkmıştı. Tarif edilemez bir aşkın güneşinde yüzüyordu. Yine de, Arizona'nın o coşkulu havasından şimdilik kaçınması sıkı sıkıya tembihlenmişti. Willett, hayatında hiç bu kadar avantajlı ve kusursuz görünmemişti. Tebrikleri büyük bir mütevazılıkla kabul ediyordu. Kendisine bahşedilen bu nimetin ne kadar büyük olduğunu, ona layık olmadığını adamcasına dile getiriyordu. Tanrı'nın izniyle, bu yeni bulduğu zevke, bu tatlı çiçek demetine adanmış bir hayat yaşamaya kararlı olduğunu gösteriyordu. Bu tatlı çiçek, onun kariyerine ilham vermek ve onu kutsamak için aniden harika ve baskın bir şekilde hayatına girmişti. Aşk, zihinsel, ahlaki ve fiziksel olarak gerçekten de harika bir güzelleştiricidir. Böylesine saf, böylesine zarif bir dostluğun içinde olmak. Onun varlığının ışıltısında, tatlı, utangaç ve hala yarı çekingen okşayışlarının coşkusunda kaybolmak. En büyük dileklerinin onu hak etmek olduğu konusundaki dürüstlüğünde şüphe yoktu. Ayakta dururken bile, etrafındakilerde olağanüstü iyi bir adam olduğuna,
herhangi bir genç kızı mutlu etmek için yaratıldığına dair sarsılmaz bir inanç uyandırıyordu. Böyle bir atmosferde, Willet'in geçmişinin üstüne çıkması. Hatta o geçmişi tamamen unutup, kendini bugün olduğu gibi yüksek düşünceli, sevgi dolu bir beyefendi olarak hayal etmesi hiç de zor değildi. Neden onun bu lezzetli saygısına tam anlamıyla sevinmesindi ki? Neden bu tatlı rapsodilere izin vermesindi? Onun güzel hayallerini neden teşvik etmesindi? Yakında sevgilisini yanından ayıracağı o nazik anneye karşı son derece saygılı ve şefkatli olmak. O cesur, yaşlı asker babaya hak ettiği tüm ilgi ve ihtimamı göstermek. Öpücüğün sevinciyle titreyen ve konuşamayan bir coşkuyla yanına tutunan bu masum, güzel kıza karşı son derece sevecen, tutkulu ve sadık olmak. Onun için çok kolaydı. Hayat, burada, bu ıssız almde bile onun için bir anda gerçek bir cennete dönüşmüştü. O halde, buraya asıl geliş amacını, o en şanslı felaketin öncesinde yaşanan kirli olayları, o yangını, mağazadaki o karanlık yüzleşmeyi, Harris'in yatağının başucundaki o gergin karşılaşmayı, akşamleyin kayaların arasına fırlatıldığı ve Tonio'nun intikam dolu hedefinin kurbanı olduğu o anı tamamen unutmuş ya da bir kenara itmişti. Hatta, Hefti, Harris'i bir rakip olarak görebileceğini, Harris'i bir subay ve lider olarak acı bir şekilde karalayan, onu zora sokacak resmi bir raporu sinsiz baltaladığını, bunu merak ettirdiğini ya da buna ilham verdiğini bile hatırlamıyordu. Mevcut ruh halinde, geçmişini tamamen silmişti. Kalbi insanlık sevgisiyle dolup taşıyordu. Bu sevgi Harris'e karşı bile geçerliydi. Görevde sahip olunması gereken her şeyden onu başarıyla mahrum bıraktıktan sonra, şimdi onu affetmeye, tekrar kendi hayallerinin arkadaşı, yoldaşı ve eski sınıf arkadaşı olarak görmeye hazırdı. Harris tek başına onu tebrik etmeye gelmemişti. Ama Willet'in de çok iyi bildiği gibi, Harris zaten gelemezdi. Bayan Stannard ve Doktor Bentley, onun hala yürüyemeyecek kadar zayıf olduğunu sürekli belirtiyorlardı. Çok yüksek ateşi, dinmeyen ağrıları ve uykusuzluğu olduğunu söylüyorlardı. Ama şimdi, bu yumuşak cuma akşamının ışığında, Willet sırada yürümeye çalışırken, Lillian neredeyse onun yanında adeta dans ederek ilerliyordu. Zarif ikiliyi sevgiyle izleyenler varken, Willet, Harris'in kıskançlık duymasını ve tebriklerini iletmek için ortaya çıkmamasını tamamen yanlış anladı. Düşününce, o son derece dürüst kadın. Bayan Stannard, toplumda başka çaresi kalmadıkça asla yalan söylemezdi. Harris'ten hiçbir haber getirmemişti. Bentley de böyle bir şeyden bahsetmemişti. Ve bu gerçek, mutlu adamın üzerinde bir gölge gibiydi. 2 kez, 3 kez doktorun odasının açık kapısının önünden geçtiler, ama Harris'i göremediler. Yavaşça yürümeye devam ettiler. Ve son olarak, 4. seferde, dönüş yolculuğunda, Willet'in coşkulu mutluluğu artık sınır tanımayacaktı. Harris, o, Hefti, diye bağırdı. Çık dışarıda birini gör. Bir anlığına, derin bir sessizlik. Sessizlik. Sonra, o kadar yankılı olmasa da hala net bir şekilde duyulan bir ses yükseldi. Çünkü her iki adamın da uzağa ulaşan ve komut vermek için çelikleşmiş sesleri vardı. Buyurun, içeri girin. Dışarı çıkamıyorum. Konvoyunu terk etmeden bunu yapamam, diye karşılık verdi Willet, bağırarak. Ama omzuna bu kadar yakın duran o güzel yüze baktığında, yüzün biraz solgun ve endişeli olduğunu fark etti. Lilian'ın yüzünde sevinçten eser yoktu. Ne oldu tatlım, onu görmek istemez misin? Sanırım, bilmiyorum, ama, belki de öyle olmasa daha iyidir. Artık çok geçti. Sevgilisini oradan uzaklaştıramazdı. Çünkü genç olmasına rağmen Lillian Archer'ın güçlü kadın sezgileri vardı. Her ne kadar bazen bunu yansıtmasa da. Birdenbire, mokasinli ayakları ve doktorun odasındaki kızılderili paspası yüzünden gelişinin sesi. Hiç duyulmadan, Harris kapıda belirdi. Willet'in yüzüne bakmıyor gibiydi. Gözleri hemen Lillian'ı aradı. Ve günün azalan hafif ışığı altında gözleri karşılaştığında, sanki bir yarık gibi kısıldı. Bu, çöl güneşlerinin parıltısında uzun süre keşif yapan birçok kişinin ortak, tuhaf bir alışkanlığıydı. Bir an bile tereddüt etmedi. Onu görünce sessizce verandanın kenarına geldi ve sığ merdivenlerden aşağı indi. Yüzü solgundu, tam da beklendiği gibi. Ama dudaklarında ciddi bir gülümseme vardı. Ve o keskin, mavi gri, çekinmeyen gözlerinin köşelerinde bir şeyler oynuyordu.
Silah arkadaşından hiçbir duyuru ya da samimi bir selam beklemedi. Bayan Stannard ve doktor ona bu haberi 2 gün önce zaten vermişti. Bunu sindirmek için bolca zamanı olmuştu. Kalbinin derinliklerinde, Willett'in bu darbeyi, kendisini özel olarak utandırmak için planladığına inanıyordu. Ve içinden bir ses, parmak uçlarına kadar onu tekmelemek istiyordu. Oysa Willett'in coşkulu, kendini tatmin eden dünyasında o anki tek düşünce şuydu, benimle sevin. Diğer erkeklerin kıskanması, onun için zaten beklenen bir şeydi. Kıskançlığın getirdiği o gizli haz olmadan, bir zaferin ne değeri olabilirdi ki? Hayatı boyunca buna alışkındı. Hayatı boyunca, çocukça sporlarda, yarışlarda, kampüste, kürsüde, sahada ya da askeri zeminde. Okuldaki çocukların, West Point'teki arkadaşlarının, hizmetteki yoldaşlarının arasında, fiziksel güzelliği, zarafeti, becerisi ve gücüyle her şeyi kolayca kazanmıştı. Ve kadınlar söz konusu olduğunda, hangi hizmetçi ya da hanımefendi onun tavırlarının cazibesine dayanabilmişti ki? Şimdiye kadar hangi adam ona karşı galip gelebilmişti? Başkalarının delicesine özlediği, çabaladığı ama ulaşamadığı şeylerin ona kendiliğinden, çaba sarf etmeden gelmesi, ne göz ardı edilebilecek ne de inkar edilebilecek bir gerçekti. Bu, doğanın ona doğuştan verdiği bir armağandı. Bu gücü bildiği için, onu bu kadar sık sergilemesi bile onun gözünde bir cömertlikti. Hizmetçiler gerçekten de onun bu kayıtsızlığına iç çekebilirdi, ama onların tesellisi, diğer ve daha az yetenekli erkeklerin hevesli sunumlarında saklıydı. Yeter ki en iyileri, onun tek bir emriyle diğer kolların sığınağını bırakıp kendi kollarına doğru çırpınarak gelsin. Ama şimdi, elbette tüm bu büyüleyici gücü sertçe bastırmalı, hatta tamamen yok etmeliydi. Bundan sonra kendini korumak zorundaydı. Bu saf, genç kalbi kazanmak. Bu tatlı ve çekici doğaya sahip olmak. Bu taze ve ateşli aşkın cömert saygısını kazanmak. Şimdiye kadar serseri mayın gibi gezen hayalini, tüm istekli kurbanlara karşı güçlendirmeliydi. Gerektiğinde diğer kadınların da onun için yok olup gitmelerine izin verilecek zaman gelmişti. Bundan sonra onlara sunacak hiçbir şeyi yoktu. Sadece kendi huzurunu ve o genç kızın sorgusuz sualsiz kraliçeliğini düşünmek zorundaydı. Ve böylece, Harris'in kendisine, yani bu büyük Fatih'e hoş bir bakış atmamasını, sadece Lillian'a özlemle bakmasını affedebiliyordu. Harris bu durumu ifade ederken sadece yapmacık bir sevinç gösterseydi, Willett hemen öfke hissedebilirdi. Yüksek rütbesinden, kadet birliğinin 1. kaptanlığı görevinden alındığı o günü hatırladı. Sınıf arkadaşı olan, kendisinden çok daha az gösterişli bu askerin komutayı kolayca devraldığını gördüğünde ve tüm taburun ona giderek artan bir saygıyla, daha büyük bir disiplinle bağlandığını fark ettiğinde, Harris'ten nefret etmişti. Point'ten ayrıldıkları o gün, Willett için asla unutulmamış, asla affedilmemiş bir ders olmuştu. O dönemin geleneği, yazılmamış ama askeri bir kural gibi işleyen o katı yasa şuydu. Mezuniyet gününde sınıf, akşam yemeğinde yemekhaneye gelir, kolordu hala masada yemek yerken. Mezunlar ya tek tek ya da ikişer üçer kişilik küçük gruplar halinde binadan ayrılırdı. Hatta bazılarının veda etmek için bir iki kelime söylemesine bile izin verilirdi. Willett'in arkadaşları birer birer ayrılmış ve gri tabur tarafından onurlandırılmıştı. Popüler olanlar ya da sadece sessizce uğurlananlar. Ama ayrılık anlarında salondan adeta bir gök gürültüsü yükselirdi. Willett, diğerlerinden çok daha fazla alkış almayı umarak, salondan en son ayrılan kişi olmayı planlamıştı. Ancak sorumlu subay kuralların ihmal edildiğini, öğrencilerin belirli masaların başında ayağa kalktığını, gitmeye hazırlanan arkadaşlarına sarıldıklarını fark etmişti. Bu, askeri disipline yakışmayan, alışılmadık bir sivil tarzıydı. Kendisi ise kimse tarafından zorla kısıtlanmıyordu. Sonunda, zarif şapkasını masaya doğru sallayarak o geniş, kemerli girişe doğru ilerledi. Seslerin gürültüsü ve eski zaman demir taburelerinin yere vurma sesleri nazik ve samimi bir şekilde başladı. O büyük kalpli adamlar, oradan ayrılan bir köpeğe bile biraz dostluk göstermeden göndermezlerdi. Ama tüm bu kalabalığın içinde Willett için gerçek tek bir dost bile yoktu. Çünkü bencillik her zaman onun inancı olmuştu ve o sağlam kardeşlik bağının içinde bunu bilmeyen tek bir adam bile yoktu. Kemerin altında geriye döndü ve o tanıdık sahneye son bir kez baktı.
Gözleri kuru ve parıldayarak, boğazı ise kurumuş ve kısılmış bir haldeydi. Yaşlılar ve bazı üst sınıf öğrencileri taburelerle canlı bir oyun oynuyorlardı. Ama gürültü bu kez oldukça yüzeyseldi, güçlü değildi. Birkaç an önce yaşanan o coşku yoktu. O zaman, çok sevilen iki adam. Başları öne eğik ve gözleri nemli bir şekilde salondan fırlayıp gitmişlerdi. Çünkü insanlar sonunda yolların ayrıldığı o acı anı fark etmişlerdi. 4 uzun yılın günlük alışkanlığının sonsuza dek geride kaldığını, çoğunun o gri taburu bir daha asla selamlayamayacağını anlamışlardı. Ama o an bile Willett aklını başında tutuyordu. Nihayet gördü ki, birliklerin kalkıp salonu terk etmesine sadece 4 dakika kalmışken, Harris geliyordu. Yeni seçilen birinci kaptan, yardımcısı ve sancaktarı ona eşlik ediyordu. Salondaki masa komutanları bir anda ayağa fırladı. Ve içi boş demir taburelerin vahşi gürültüsü hızla yükselmeye başladı. Muazzam bir gök gürültüsü salonu kapladı. Ve Willett ayağa kalktı, şapkasını salladı. Yamacın yarısındaki sınıf arkadaşları geri dönüp baktılar. Ve görmeden anladılar ki, Willett'in dışında gelişen bir şeyler vardı. Ve sonra bir kasırga koptu. Harris, dudakları solgun bir şekilde kapıda duruyordu. Eskortu kenara çekildi ve tabur tek bir adam gibi ayağa fırladı. Sesleriyle, ayaklarıyla, elleriyle salonu yıktılar, gürültü sağır ediciydi. Harris bir an orada durdu. Duygudan titriyordu, tepki bile veremedi. Sonra döndü ve merdivenlerden hızla aşağı indi. Willett'in hızla sönen o büyük alkışları kabul etmesine izin verdi. Sesler neredeyse tamamen sessizliğe gömülene kadar. Sonra o da dönüp peşinden gitti. "Hoşça kalın çocuklar. Tanrı sizi korusun," diye bağırdı Willett, sanki son zafer onca gürültünün ardından kendisine aitmiş gibi. Son sözü o söylemişti, çağrıyı almıştı ve günün dramatik başarısı onundu. Ya da öyle görünüyordu, eğer o benzeri görülmemiş olay yaşanmasaydı. "Sus, sessiz olun, sus," diyordu bu sert ve ani sözler. Yaşlıların, dürtüsel olarak tekrar ortaya çıkacak olan gençleri bastırmak için kullandığı sözlerdi. "Bunlar, bekle, bekleyin dostlar," diye bağırdı biri. Çünkü aniden yarım düzine sağlam gri ceketli genç kapıdan fırlamıştı. Nöbetçi onbaşı, gözleri ıslak olan Harris'in üzerine atıldı. Onu omuzlarına kaldırdılar. Kolları kilitli, çaresizce sallanan bacakları ve telaş içinde. Güçsüzce savaşan yumruklarıyla onu merdivenlerden yukarı çıkardılar. Ve tekrar o devasa kapıların içine taşıdılar. Sonra tam bir karmaşa başladı. Çünkü bu, bölünmüş bir onur değildi. Artık bunu paylaşacak başka kimse kalmamıştı. Onu, boşuna itiraz etmesine rağmen, şimdi çılgınca yükselen taburun tam ortasına taşıdılar. Onu o sıcak Haziran güneşine çıkarmadılar. Ağaçların altında ve yol boyunca etrafında pervane oluyorlardı. Duraklayan sınıf arkadaşları kayalığın kenarından geri bakıyor. Bir seyirci sürüsü olan biteni izliyordu. Memurların yemekhanesinden çıkan şaşkın bir grup subay, sadece bir yangının bu kadar büyük bir kargaşaya sebep olabileceğini düşünüyordu. Sonra, bu kargaşanın arasında, yeni kaptanın emirleri duyuldu. "Birliğinizi oluşturun." Çavuşların bağırışları yükseldi. "Sıralanın adamlar, sıralanın." Ve sonra o büyük talep geldi. "Bizi geri götür, Hefti. Tekrar komutayı ele al. Başlat onları Harris, Allah aşkına. Onları başka türlü asla düzeltemem," diye bağırdı yarı gülen, yarı hıçkıran halefi. Geçen yılın ilk çavuşu. Orada, personel ve özel görevliler tarafından adeta tatlı bir mahkum gibi tutuluyordu. Kaçamazdı. Haten, o asık suratlı sorumlu subay bile gülümseyen bir gözlemci olarak duruyordu. Genç mezunun gözünün içine bakarak onaylıyor, ona cesaret veriyordu. Bu yüzden yapacak bir şey yoktu. Duygudan yarı kırılmış bir sesle. Neredeyse 10 uzun ay boyunca, günde 3 kez yaptırdığı gibi, onlara o eski tanıdık komutları verdi. Akademik ile yemekhanenin gri cepheleri arasındaki boşluktan geri adım atan tabur, onun sesiyle harekete geçti ve böylece geniş kışla alanına doğru ilerlediler. Sonra, gruptan ayrılarak yolun doğu kenarından aşağı atladı. Tepenin zirvesinde bekleyen sınıf arkadaşları grubuna katıldı. Ve yavaşça gözden kaybolan gri beyaz sütuna uzun, hüzünlü bir bakış atarak yüzünü dolambaçlı yola, aşağıdaki iskeleye çevirdi. Orada, düdüğünü çalan feribot, onların gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Willett'in çoktan gittiği yere doğru hareket etmek için.
Villet, o nefes kesici akşamda, çöl vadisinin kalbinde ve Batı Dağı'nın gölgesinde dururken, bir zamanlar kendisini alt eden o asker rakibinin, şimdi aşk alanındaki zaferini sessizce izleyişini görünce, acaba o geçmiş sahneyi mi düşünüyordu? En azından düşünen Harris değildi. Tavrı oldukça dramatik olmaktan uzak, son derece basit ve onurluydu. Selamlaması neredeyse çok yalındı. "Sağ elimi veremem, Bayan Archer," dedi, yüzünde ciddi bir gülümsemeyle. "Ve solak bir tebrik vermek istemem. Bu benim ilk fırsatım," diye devam etti. Sessizce onun önünde dururken, genç kızın kızaran yüzüne doğrudan, derin bir şekilde bakıyordu. "Ve üzgünüm ki bu tebrik, bu kadar kötü bir durumda olmak zorunda kalıyor." Sonra aynı sessizlik ve netlikle Willed'e döndü. Gri mavi gözleri, onun kahverengi gözlerine dikkatle bakıyordu. "Seni çok tebrik ederim Willed," dedi. "Ve elim iyileştiği anda hakkıyla el sıkışacağız." "Biliyordum eski dostum," dedi Willed. Boş elini uzatıp diğerinin omzuna koydu. Coşkulu görünmek istediğinde çok iyi becerdiği, samimi bir tavırdı bu. "Yakında uzun uzun konuşmaya geleceğim. Ama şimdi seni dışarı çıkarmaktan kendimi alamadım işte." "Omzunuz nasıl oldu Bay Harris?" diye araya girdi Lillian. Fiziksel sorunlara tamamen odaklanmıştı. En azından bu yolla, içindeki sempatinin merhemini onun yaralarına dökebilirdi. "İyi gidiyor, teşekkürler. Ve affedersiniz, ama general işaret veriyor. İkiniz de aranıyorsunuz sanırım." Ve sonra, tıpkı 2. Boğa koşusundaki birlik kuvvetleri gibi, en kötü darbeleri almış olmasına rağmen, muazzam bir düzenle geri çekildi. "Çok uzun süre sonra tekrar seninle olacağım Hefti, eski dostum," diye seslendi Willed, omzunun üzerinden geriye doğru. Sanki bir davet konusunda ısrarcı gibiydi. Harris'ten sadece onaylayan bir baş hareketi geldi. General, Harris'in tüm bu mutluluklarla yüzleşirken Bentley'nin yüzünde beliren o derin endişeyi gördüğü için gençlere işaret etmişti. Ama Bentley'nin onun için korkmasına gerek yoktu. Yaşanan o küçük şeyi başkalarının görüp görmüş olabileceğinden de korkmuyordu. Harris geri çekilirken, Lillian yarı çekingen bir tavırla ince elini ona doğru uzattı. Taptığı ve yanına sıkıca sarıldığı bu kahramanın üstün varlığında bile, o verandadaki ay ışıklı akşamı düşünüyordu. O ölümcül çıngıraklı yılanın tıslamasını, üzerine doğru gelen o korkunç tehlikeyi ve onu mutlak bir ölümden kurtaran adamın zekasını ve cesaretini hatırlıyordu. Tam da bu düzlükte, güneşte beyazlanmış, deneyimli genç bir şövalye gibi duran Harris. Onun savunması için hayatını ya da bedenini riske atmaya her an hazır görünüyordu. Ve Willett'in dediğine göre, kalbinin büyük bir kısmını çoktan kaybetmişti. Harold'un yanında dururken bunları düşünmesi belki aptalcaydı. Yine de bu, bir şekilde ödüllendirilmesi gereken bir şeydi. Ve genç kadın, rakibinin ulaşılamaz olduğunu düşündüğü o büyük mutluluğun içinde bir an duraksadı. "Yakında bizi görmeye gelecek misiniz, Bay Harris? Size teşekkür etmem gereken çok şey var." Doktor izin verir vermez, "Bayan Archer," diye tamamen uygun, resmi bir cevap verdi Harris. Lillian da hafif, rahat bir nefes aldı. Willed'e daha da yaklaşarak, hafif adımlarla evine doğru yöneldi. Sevgilisinin koluna sıkıca tutundu. Onu tamamen kendine ait biri olarak düşünmek çok tatlıydı. Bu, diğer ve daha büyük kızların da sıkça düştüğü bir hataydı. Lillian mutluluk içinde gevezelik ederken, sevgiyle onun yumuşak kahverengi gözlerine parlak bir şekilde bakarken, rakip bir iddiacının çağrısı, vadide hızla yankılandı. Kuzey Karakolu'ndaki nöbetçi ve gözetleme yerinde dinlenen askerler, çoktan Söğütlerin kenarında yükselen o küçük toz bulutuna gözlerini dikmişlerdi. 2 kurye koşarak göründü. Ve general, ünlü uşakların o emektar hasır sandalyesine, aile masasına oturmadan önce, tarladaki gri tilkiden gelen 2 önemli raporun içeriğini anlatmıştı bile. 3. rapordan ise şimdilik bahsetmemeye karar vermişti. İlerlemeyi bildiren ve Prescott'a iletilmesi gereken o ilk 2 gönderiyle bizim pek bir işimiz yok. Sonuncusu içinse, belki de onlardan çok daha az endişe duyarız. Bayan Archer, asker kocasının koridor lambasına yaklaştığında onun o net yüzünü dikkatle inceledi. Bir şeyler sakladığını gayet iyi anlamıştı. Ve en ufak bir şüphe ya da tereddüt göstermeden, ona yardım etmeye karar verdi. Eğer kadının o zarafeti ve üstün becerisi olmasaydı, o küçük, 4 kişilik akşam yemeği,
Uzun günlerden beri bildikleri o son güzel gün, hüzünlü bir ziyafete dönüşebilirdi. Çünkü Archer'ın ruhu gerçekten çok sıkıntılıydı. Bir saat sonra nihayet kocasını tek başına yakalamayı başardı. Lillian ve yakışıklı Harold'u denetimsiz bir şekilde baş başa, tatlı mırıltılarıyla baş başa bırakmıştı. Kocasına cesurca gülümsedi ve sordu. "Şimdi söyle canım, ne oldu?" Harris'in bir lanet gibi geri geldiği. Tavukların nihayet kendi evine döndüğü hakkında yazdığım o aptalca gönderme. Kocanın elleri titriyordu, dudakları hafifçe seyiriyordu. Zarfın içinden, saha komutanının en gözde yardımcısının o çok iyi tanınan eliyle yazılmış mektubu çıkardı. "Yüksek sesle oku," dedi adam karısına. "Belki de senin sesinden okunduğunda, o kadar da azarlayıcı gelmez kulağa." Ve kadın, büyük bir itaatle şu satırları okumaya başladı. O zaman, neredeyse bir saatlik dövme eksikti. Zaten gelen kuryeler, görevlerini tamamlamışlardı. Yorgun atları ahırlarda istekli ellere teslim edilmiş, asker mutfağında açlıkları çoktan yatışmıştı. Ancak biraya olan susuzlukları hala geçmemişti. Dükkandaki arkadaşlarının hesabına sürekli, doluyor, özlem dolu gözlerle oyunu izliyorlardı. Munoz, her zaman hazır olan o adam. Hala morali bozuk olan Dago ve eşek yetiştirdiği topluluklarından bir iki kişi. Monte oyununda yerini almıştı. Dago ve Munoz birbirlerine adeta birer gladyatör gibi bakıyordu. Zaten bir masa, çoktan stad poker oynamaya başlamıştı bile. Bu oyun, her an kolayca bir çekiliş oyununa dönüşebilirdi. Barmen meşguldü. Ayık kalmaları için kendisine net bir ipucu verilmişti. Yoksa bu, işindeki son etkisini de kaybetmesi demek olacaktı. Muhasebeci, birkaç gündür sessizce etrafta dolaşıyordu. Ortak odadan, sanki bir cüzzam kampından kaçar gibi kaçınıyor. Kendi türlerinden bile uzak duruyordu. Haftanın çoğunda, kendisinden tamamen farklı bir profil çizmişti. Garip, gergin ve huzursuzdu. Ani seslerle irkiliyor, konuşması ve tavırları keskinleşiyordu. Ara sıra kapıya fırlayıp güneş ışığına çıkıyor, başını sarkıtıp elleri cebinde dolaşıyordu. Sonra geri dönüp koltuğuna gömülüyordu. Sanki tüm yaratılışla çelişiyormuş gibi. Düşüncelerini rakam sütunlarına yoğunlaştırmaya çaresizce çabalıyor. Ama berbat bir şekilde başarısız oluyordu. "Dava tamamen dağıldı," dedi Craney. "Ve nedenini gerçekten bilmiyorum. Geçen hafta Yavapai'nin, hatta tüm Arizona'nın en popüler adamıydı. Craney ve ortağının ölümcül şekilde korktuğu tek bir şey vardı, Case'in tekrar içmeye başlaması. Üstelik maaş günü de hızla yaklaşıyordu. Case'in onları henüz asla yarı yolda bırakmadığı bir zamandı bu. Bir inanç ihlali, tüm iş ilişkilerinin de bitmesi anlamına gelebilirdi. Ama bu gece, akşam 9'a kadar Case sağlam bir isim olarak kalmıştı. Sınav henüz gelmemişti. Dövme süresi yarım saatti. Yaşlı Buckets, Bentley'nin odasına geldi. O yetenekli uygulayıcının, hastasının omzundaki bandajları ve askıyı değiştirdiğini gördü. Kuryelerin getirdiği ve Archer tarafından verilen haberler çoktan sindirilmişti. Ancak Buckets'ın elinde yeni bir şey vardı. "Doktor," dedi. "Stener'da söyleyecek ya da gönderecek bir şeyin varsa. İşte şimdi tam şansın. Bana, doktor, deme," diye patladı Bentley. "Eğer nefret ettiğim bir şey varsa, o da unvanların böyle kısıtlanmasıdır. Sanki onları taşıyan adam için çok lütufmuş gibi. Bir gün çift barlarınızı alacaksınız. Tabii aşırı yemekten ölmezseniz. O zaman buna, şapka, denmesini nasıl istersiniz? Şimdi sana, bak dememi ister misin? Kim gidiyor Stener'da? Suçu bana ver," dedi çeyrekçi, kararlı bir sesle. "Özür dilerim. Ama Willet gün doğduğunda yola çıkıyor. Bir çavuş, 6 adam ve bir sürü birliği yanına alıyor. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Malloy ve adamları hala dışarıda olduğu için, geriye çok az süvari kalıyor." "Onları ne tutuyor ki?" diye sordu Harris. Bentley'nin meşgul ellerinden başını kaldırarak konuşmuştu. "Ne istediklerini hiç duymadım. Asla karşılaşmayacaksın," dedi Buckets. "Ta ki yanlışlıkla onlara rastlayana kadar." Genç memurun yüzündeki şaşkınlık, neredeyse bir azarlama ifadesinin altında gizlenmişti. Bir karakol komutanının askerlerine verdiği talimatların personelinden biri tarafından böyle hafife alınması hiç de hoş değildi. Bentley de bunu gayet iyi biliyordu. Ama Buckets, zaten zihinsel olarak o talimatlara karşı çıkmaktaydı. Şimdi utanmış ve garip bir şekilde duruyordu.
Willet'in gitmesi, Harris'e son derece önemsiz bir mesele gibi gelmişti. Doğal bir durumdu işte. Willet'in yerine, içten içe yine kendisi gitmek istiyordu. "Ne zaman gitmeme izin verebilirsin?" diye sordu Bentley'e. "Eğer endişelenmeyi bıraksaydın, seni bu zamana kadar çoktan çıkarabilirdik," diye sert bir cevap verdi doktor. "Sanırım Willet, şefine katılma şansı bulduğu için seviniyordur," diye ekledi, sorgulayıcı bir tonla. Ama başını hiç kaldırmamıştı. Görünüşü onu aldatmıyorsa, "Hayır," dedi gelen cevap. Bentley işine daha da eğildi. "Hayır. Bildiğim kadarıyla bu, tamamen fiziksel bir engel," dedi imalı bir şekilde. "Finansal bir şey sanırım," dedi Bucket kararlılıkla. "Araştırmacımız burada. Pahalı işleri almde buluyor." Yani Yara hala rahatsız ediyordu. O talihsiz emir, kimseye, onu bizzat taşıyan adama kadar zarar vermemişti. Bu yüzden, onun arkadaşı olabilecek kişiler bile, onun bu huzursuzluğundan kötü niyetli bir teselli buluyordu. Willet'in buraya bu kadar engelli bir şekilde gelmiş olması onun suçu değildi. Ama olayların üst üste binmesi, erkeklerin ona karşı sevimsizleşmesine neden olmuştu. Bunun karşılığında, kadınlar tarafından bu kadar çok sevilmesi miydi asıl sebep? Sonra Bucket, böylece rahatladıktan sonra, Harris'e bir kez daha baktı. Genç askerin gözleri onun gözlerindeydi. Arayan, sorgulayan gözler. Bucket bunu açıklamak zorundaydı ve durumu şöyle özetledi. "Affedersiniz, Bay Harris, bu seçkin sınıf arkadaşınıza pek bağlı değilim. Ve açıkça söylemek gerekirse, artık onun arkadaşı da değilim. O sizin arkadaşınızdır. İyi geceler diyeceğim." Bunun üzerine bu kaba memur odadan çıktı. Tam kapıda, içeri giren bir başka silüetle çarpıştı. Gelen Strong'du. Strong'un gelişi, çeyrek ustanın rahatsızlığını daha da artırdı. Çünkü Strong, aceleci ve adeta yarı vahşi bir ruh hali içindeydi. "Doktor," dedi içeri koşarak. Sersemlemiş kurmay subayından neredeyse hiç özür dilememişti. "Crane'e bu gece gelip gelmeyeceğinizi öğrenmek istiyor." Case için biraz endişeli. "Case'e ne oldu?" diye sordu Bentley. Askının son bağından başını zar zor kaldırabilmişti. Harris ise sandalyesine iyice yaslandı. "Sana tam olarak bunu sormamı istedi. Bilmiyorum. Ama Case'in 6 gecedir uyumadığını söylüyor. Ödeme yöneticisi geldiğinde Şahin gibi çılgın olacakmış. Sanırım onu uyutması için bir şey vermeni istiyor. Ona bunu sana söyleyeceğimi ilettim. Şimdi general ofisinde tüy kalemini fırlatıp duruyor. Umarım iyisin, Harris. İyi geceler. Sanırım zaten biraz aşağı inmem gerekecek." Harris, Bucket'sin söyledikleri doğruydu. Ama kesinlikle söylememesi gerekirdi. Willet, son 2 gece geç saatlerde, esas olarak Watts ile oynadı. Ama Crane, Case'i oyuna dahil etmek için garip bir şekilde endişeli göründüğünü söylüyor. Ve Case, Willet oradayken asla orada kalmamış. Onunla hiçbir ilgisi olsun istememiş. Willet'in epey kaybettiği söyleniyor. Ve şimdi görevden ayrıldı. Harris hala sessizdi. Sessizlik. En iyi ihtimalle, Willetto karşı içinde hiç sevgisi yoktu. Kadet günlerinde ondan hoşlanmamasının birden fazla nedeni vardı zaten. Artık çok daha fazla sebebi vardı. Ama başka bir şeyi, yani departman merkezine rapor vermeyi hayal bile edemezdi. Yine de Willet onun sınıf arkadaşıydı. Dışarıdan bakıldığında arkadaştılar. Bentley ve aslında Am'deki tüm subaylar ise yeni tanıdıklardı. Ayrıca birkaç kişi de sadece ünleriyle tanınıyordu. Yine de, hal Willet'in yeterince iyi göründüğü o anlarda, aldığı iyi geceler sözlerinden. Belki de o masum öpücükten hemen sonra, doğrudan kumar masasına ve o tekinsiz ortamlara dönmesi tam bir şoktu. Bu, o tatlı kızın gelecekteki mutluluğu için hiç de iyi bir işaret değildi. Harris derin düşüncelere dalmış halde otururken, Bentley duyulmadan, fark edilmeden sessizce odadan uzaklaştı. Kısa bir süre sonra, hızlı adımları ve son derece neşeli tavrıyla, Hal Willet bizzat içeri daldı. Henüz 10 dakika önce Bucket, kendisini üzgün ve ruhsuz hissettirmişti. Ama şimdi Willet, özgüven ve enerjinin adeta vücut bulmuş haliydi. "Kasa dostum, elinde ne kadar nakit var? $300 istiyorum." Bir an için hiçbir cevap gelmedi. Harris, Willett'i tanıdığını sanıyordu. Bu istek onun için tam bir sürpriz olmuştu. Ne için? Ağzından çıkan tam kelimeler bunlardı. Ne ses tonu ne de tavrı teşvik ediciydi.
Şafak'ta çekilmem gerekiyor, sanırım duymuşsundur. Ve borç senetlerini, burada, bırakmak istemem. Ve işte o an, o neşeli özgüven birden kayboluyor gibi oldu. Willett'in yüzü gölgelenmişti. "Oturmaz mısın?" diye sordu Harris, düşünceli bir sesle. "Bununla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorum." "Zaman yok, Harris. Tabiri caizse, bir çukurdayım. Seni rahatsız etmek istemem. Ama bu adamlara arkamdan konuşma şansı vermektense, bana yardımcı olabilecek bir sınıf arkadaşıma, eski bir dostuma gelmeyi tercih ederim. Muhtemelen zaten konuştular ve sen de duydun. Ve şimdi, Point'teki çocukluk günlerinin o eski alışkanlığına bir şekilde geri dönerek, Willett uzanan sandalyenin geniş ve düz koluna ilişti. Uzun, kaslı kolunu sandalyenin sırtına attı. Greta burada meşhur bir söz vardı. Willett bir yoldaşıyla yürürken görülse ve kolu onu okşayarak sarmış olsa, herkes şöyle derdi: "Willett yine o dolandırıcılığı yapıyor." Muhtemelen yaralı omzunun içgüdüsel olarak küçülmesiydi bu. Harris'in belirgin bir şekilde uzaklaştığından emin oldu. Ve Willett bunu hemen fark etti. "Sana zarar vermedim, değil mi?" dedi. "Yine de biraz hassas bir şey," diye cevap verdi Harris. Hefti. "Durum şöyle. Sen oynamıyorsun, belki durumu takdir etmeyeceksin. Ben de sadece ara sıra oynuyorum zaten. Ama bana 2 maç verdiler. O case profesyonel değil. Burada ne kadar kötü biri olabileceğini kendiniz de gördünüz. O cumartesi gecesi ve pazar günü paramı aldı. Ve o zamandan beri, tam bir serseri gibi, işi tamamlamayı reddetti. Bana paramı geri alma şansı vermiyor." "Case'lerle mi oynuyorsun?" diye araya girdi Harris. "Zaten bildiğimde, baştan bildiğimde, değil," diye yanıtladı Willett. Utanarak geriye doğru çekilmeye başlamıştı. Açıkça belli olan o sevgi dolu ve gizli yöntem bu kez başarısız olmuştu. "But bir adam senin paranı aldığında, kötü biri olsun ya da olmasın, o parayı geri almak istersin." Tırnak işareti. "Endcase senin $300'ını mı aldı?" "Neredeyse. O zaman Craney ve Watts'a oldukça çok şey borçlandım. Başta $100 nakit kaybettim. Hayatımda böyle bir şanssızlık görmemiştim. Ve şimdi, Prescott'a geri dönmek yerine, savaş yoluna atlamam gerekiyor." Watts, bana verdiği fişlerin bir zamanlar oyunda olan başkalarına borçlu olduğunu söylüyor. Nakit paraya ihtiyacı varmış, senetlere değil. Normal bir işbirliği gibi görünüyor, değil mi? "Kazanmayı bekleyemezdim. Her şey zaten göz önünde duruyordu," dedi Harris, sessizce. Willett tekrar kızardı. O geniş koltuk kenarından, doktorun az önce oturduğu dar kamp sandalyesine kaydı. Harris beklenmedik bir direnç gösteriyordu. Willett, onun normalde kendi hamlelerine çok daha hızlı teslim olmasına alışıktı. Sırf bu yüzden buradan bu borçlarla ayrılmak üzerimde büyük bir yük gibi asılı kalıyor, diye karamsar bir şekilde yanıtladı. Sonra, işleri biraz hızlandırmak amacıyla ekledi, "Zaman çok kısa. En az benim kadar kısa. Ve Watts kasada bir yığın dolar olduğunu söylüyor." Yine bir anlık sessizlik oldu. Sessizlik. Sonra Harris tamamen ziyaretçisine döndü ve son derece kasıtlı, tartarak konuştu. "Benden, tam 3 yıl önce asla yapmayacağımı ilan ettiğim ve o zamandan beri yapmayı reddettiğim şeyi yapmamı istiyorsun. Bir adama kumar oynaması için para ödünç vermek ya da kumar borçlarını ödemek. Bu paraya ihtiyacım var, Willett. Eve göndermek için. Katıldığım günden beri para biriktirip eve gönderiyorum. Ama bu yüzden asla oynamayacağım. Ve içmeyeceğim. Ah, ne kadar erdemli olduğunu hepimiz biliyoruz," diye başladı Willett. Alaycı bir ton kullanmıştı. Ama ani ve şaşırtıcı bir güçle duraklamak zorunda kaldı. Harris neredeyse sandalyesinden fırlayacaktı. "Böyle şeyler yok, Willett," diye bağırdı. Sesi öfkeyle sertleşmişti. "Senin yolların ve benimkiler birbirinden çok farklı. Ama küçümsemeye asla dayanmayacağım. Yardım için bana geliyorsun ve o yardımı alacaksın. Görüşlerimle alay ettiğin için değil, tüm bunlara rağmen alacaksın. Senin için de değil, o eski akademi için. Bu görevdeki tek West Point'liler seninle benim, sevgili general hariç. Sen ve ben sınıf arkadaşıyız. Seni tanıyorum. Ve sana inanmıyorum. Ama para, senin istemenle senin olacak. Bana eski bir dost olarak geldiğini söylüyorsun, oysa ben senin dostluğuna hiç güvenmedim. Diğer erkeklerin ve bazı kadınların isimlerinin senin elinden nasıl acı çektiğini çok iyi biliyorum.
Benimkine ne yaptığını ise bilmiyorum, ama. Ve şimdi Harris tamamen ayağa kalkmıştı. Villet'in üzerinde adeta devleşiyordu. Orada, tuvalle kaplı bir kol, kollarını sıkıca tutuyordu. Yaşlı askerin, genç subayın yüzüne hayranlıkla bakıyordu. Villet daha önce hiç böyle bir cesaret gösterisine şahit olmamıştı. Ama adın sadece iki sebepten dolayı korunacak. Ve sadece buna değer olduğunu gösterebildiğin sürece korunacak. Ama Villet, şimdi sana içki ya da kumar hakkında vaaz vermiyorum. Durdurman gereken çok daha başka bir şey var, yoksa seninle işim tamamen biter. Ve sonra Harris, kendisi de aniden durdu. Ne demek istediğini gerçekten bilmiyorum, diye başladı Villet. Huzursuzca yerini değiştiriyordu. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun. Mezuniyet haziranına geri dönmek yeterli. O zaman otelde sosyal bir flörtün içindeydin. Evli bir kadınla. Üzerinde gece gündüz kucaklaştığın o kadınla gününü gün ediyordun. Ve şömine rafın, nişanlandığın o zavallı kızdan gelen, açılmamış, cevapsız mektuplarla dolup taşıyordu. Villet, Tanrı ve insan gözünde aynen böyleydin, o yüzden inkar etmeye kalkışma. Ve o kız bana acıyan gözlerle, Harold hasta mı? Yoksa başka bir şey mi var, diyordu. Tabii ki, kalbini tamamen kırdıktan sonra seninle yollarını ayırdı. Ve o zamandan beri hep böyle şeyler yapıyorsun. Eğer Pasifik bölümü bir yalancılar yuvası değilse. Ah, boş ver, hepsi boş şey. Case'i saymıyorum bile, onun sadece gerçeği söylemesi yeterli gibi. Ama şimdi, Villet, buradasın, ve, Am'de neyi bekliyoruz? Geçmişimi ne kadar istersen lanet et, Harris. Hiçbir insan benden daha fazla utanmaz bundan. Ama geleceğimi lanetleme. Ve şimdi Villet de ayağa kalkmıştı. Gözleri parlıyor, yüzü adeta alev alev yanıyordu. Hayatımda hiç bu kadar samimi olmamıştım. Küçük bir teselli işte, diye düşündü Harris. Daha önce tamamen ciddi olmanın ne demek olduğunu hiç bilmemiştim. Dur, neden, dostum? Ben ya da sen, böyle bir kızı nerede tanıyabilirdik ki? Dur, ah, Hefti. Hissettiğim gibi konuşamıyorum. Bunun ne kadar farklı olduğunu görmelisin. Bunun benim için ne kadar hayati olduğunu. Bir adam bunu yaşamayı hak etmiyor. Böyle bir kız için bu doğru olamaz mı? Bu, kulağa yeterince iyi geliyor, dedi zavallı Hefti. Ama bunu ne kadar süreyle tutabileceksin? Tırnak işareti. Yaşadığım sürece, Harris, dedi. Ciddi ve şaşırtıcı bir cevaptı bu. Tanrı biliyor ki çok ciddiyim. Tırnak işareti. Ve Villet elini uzattı. Ve Villet o an bunu gerçekten kastettiğine inanıyordu. Kararlı, ciddi bir şekilde buna inanmıştı. Yakışıklı yüzü hiç bu kadar yakışıklı görünmemişti. Sevgi, tövbe ve bir adamın adamlık rolünü hakkıyla yapma kararlılığı yüzünden okunuyordu. İşte tam o anda, o loş ışıklı, az döşenmiş, düşük tavanlı küçük odada. Bu iki farklı kalıptan çıkmış adam. Ülkenin asker okulundan yetişen bu iki sınıf arkadaşı ayağa kalktı. Ve birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Harris yavaş yavaş sol elini uzatmaya başladı. Sonra aniden durdu. Sağ ön kolunu o geniş beyaz askısından çıkardı. Dirseğini sol eliyle sabitledi. Ve ince, zayıf parmaklarını, yavaşça önündeki o sıcak kavrayışa doğru çevirdi. Bu, Tonio'nun numaralarından biri, dedi. Mano recto, mano certo. Doğru el, emin el. Buna bağlı kal, Villet. Ve Tanrı aşkına, her düşündüğüme ve duyduğum her şeye rağmen senin yanında olacağım. Sakin ol. Kapıda biri vardı. Harris. Villet'in dudaklarındaki o coşkulu teşekkür ifadesini gördü ve onu eliyle kontrol etti. Tonio hakkında ne var, dedi çınlayan bir ses. Mavi kolu takip eden bir, bluz ve parlak düğmeler görüş alanına girdi. Yardımcı adam yavaşça içeri süzüldü. Tuhaf, biliyor musunuz, tam o anda ben de onu düşünüyordum. Güneydoğudan sinyal ateşi yükseliyor. Bazı yerliler konuşmak istiyor ama içeri girmeye korkuyorlar. Turner bir ekiple onları kontrol etmeye gitti. Villet, ne kadar erken gelebilirsin? General raporları hazırlıyor. Dermen, istersen, şimdi ne oldu? 10:20, dedi Strong, saatine gözlerini kısarak bakarken. Acele etmeye gerek yok. Şu anda kişisel ilanlar yazıyor ve Bentley mağazadan yeni geldi. McDowell tarzında bir tür haber ulaştı. Munoz ile Sanchez oyunu hemen bıraktı. Muhtemelen, peçi rehberleriniz olacak, Villet. Bir süre sonra mağazaya uğrayacak mısın? Belki bir anlığına.
Generalin evinde iyi geceler dedikten sonra, diye yanıtladı Willett. İşi bir an önce bitirip gitmek için adeta sabırsızlanıyordu. Ama o sırada Bentley içeri girdi. "Ofise dön, Strong," dedi. "General seni istiyor." Turner içeri girdi ve yangının yanında kimsenin olmadığını, cevap verecek kimsenin bulunmadığını söylüyor. Buldukları tek şey şuydu: "General senin bunu anlayabileceğini düşündü, Harris." Ateşin hemen yanındaki bir kayanın üzerinde yatıyordu. Tek bir tüy uzattı. Gri ve beyaz renklerde. Biraz pembe bantla bir karton parçasına bağlanmıştı. Kartuş kutusundan koparılmış ve özenle katlanmış bir tüy. İçeride, kabaca boya ile çizilmiş iki figür göze çarpıyordu. Biri 3, diğeri 2. "Bu, Tonyo, demek," dedi Harris basitçe. "Ve konuşmak istiyor. Ne oldu ki buraya girmekten bu kadar korkuyor?" Willett bunu duydu ve durumu çok iyi biliyordu. Normalde kalırdı, ama doktor bu kez biraz utanmış görünüyordu. Strong ise Willett'e kendisiyle gelmesini işaret etti. "Hemen döneceğim, Hefti," dedi Willett anlamlı bir tonla. Ve gözden kayboldu. O zaman bile Bentley hala tökezliyordu. "Bunu generalin cevaplamasına izin vereceğim," dedi. "Tonyo nasıl çağrılabilir?" "Sadece benim yaptığım gibi. Zirvede ve onurla gitsin," oldu gelen cevap. "Yoksa, ona doğru dışarı çıkabilirsem." "Yapamazsın. Bu gece asla. Onu anlayabilecek başka kimse yok mu?" "Sadece bir Amerikalı var, Case." "HMPH," dedi doktor. Gözlerinde keskin, sorgulayıcı bir bakış belirdi ve omuzlarını silkti. Case'e gösterdim. O da, Tonyo'nun hayatta şu anda tek bir amacı olduğunu söyledi. Görevde ya da dışında fark etmez. O da Willett ile hesaplaşmak. Ki Willett, onu dövecek kadar büyük bir aptallık yapmıştı. Bunu bizzat Case'den duyduğuma göre söylüyorum, sanırım Willett'ten ölesiye nefret ediyor. Onu gece için güvenliğe aldım. Onu mağazanın gürültüsünün duyulmayacağı bir yere götürmek zorunda kaldım. Crane'nin kulübesinde ne olduğunu duyamayacağı bir belirsizlik ortamına soktum onu. Vitus'un kendisini bile düzleştirecek güçte bir doz verdim ona. Bu gece Case asla geri adım atmayacak. Tabii ki bu pek olası da değil. "O zaman generali görmem gerekiyor," dedi Harris. "O zaman general sizi görmeye gelecek. Tam burada. Buna söz veriyorum," dedi Bentley. Ve kendi yoluna gitti. O esnada saat neredeyse 11'di. 5 dakika sonra Willett, rahatlamış bir kalple ve esnek adımlarla generalin odasına doğru hızla yürüdü. Orada kendisini tatlı, ama gözyaşlarıyla dolu bir karşılama bekliyordu. Bir saat sonra, yıldız ışığının altına doğru adım attı. Kapıdaki o ince, gölgeli varlığın elini öptü. Ve sessizce iyi geceler diledi. O acınası duruşu ve yaşadığı sıkıntı, adamı tekrar kızın yanına çağırdı. Büyük bir sevgiyle, birbirine kenetlenen kollarıyla hıçkıran kızı kalbine doğru çekti. Ve yukarı doğru dönmüş, gözyaşlarıyla ıslanmış o küçük yüzüne derin bir öpücük kondurdu. "Uyumaya çalış, sevgilim," diye mırıldandı. "Annen seni 4'te uyandıracak. Gitmeden önce birazcık zamanımız olacak." "Annem beni uyandırmak zorunda kalmayacak," diye bağırdı kız. Az önce ona sıkı sıkıya tutunduğu gibi tutunuyordu. "Ah, Harold. Keşke, Tonyo ile tekrar karşılaşmasaydın." "Tonyo'dan hiç korkma tatlım," diye yanıtladı genç adam. "Şimdi, gitmeliyim." Ve böylece, o son öpücüğü dudaklarına kondurmuşken, kızı sevgi dolu anne elleriyle o küçük beyaz odasına bıraktı. Mütevazı dualarına ve sevgiyle korunan yastığına doğru uğurladı onu. Orada, kız uyanık bir şekilde yatarken, hala bir saat sonra, tüm garnizonu bir anda silahlandıran o korkunç ateş sesi ve boğuk bir çığlık yankılandı.